Evet, selam selam. Herkese hoş geldiniz diyorum. Ben de hoş geldim, hoş buluştuk. Vira evzubillah, Bismillah. hoppacık. Hoppacık bismillah. Tamam. Evet, programımıza başladık. Kaptanım, Evet. bu son yayınları izleyenler hoppacık bismillah duyunca işte biraz çocukça kaçmıyor mu kaptanım falan diye yazmışlar. Fakat herhalde ilk programı dinlemediklerinden olsa gerek. Onun güzel bir esprisi, güzel bir hikayesi Ama vardı her gün sizde. anlatamam ki onu. Yok, her gün anlatmanız. Eskileri okuyup Evet. izleyip bir Aynen. İlk programı izlerlerse Bakın, o hikaye evet, ortaya bir çıkar. şey söyleyeceğim size. Çok komiğinize gidecek. Çok komik. Bizi izleyenler içinde liseler var. Lise sonlar var. Lütfen onlara da birazcık şey edelim değil mi? Yanaşalım. Yani derler yani mahkeme suratlı, kara kaplı kitap. Hep öyle mi olmamız lazım? Evet. Ha ben de isterseniz şöyle daha simsiyah bir şey giyeyim, cübbe falan giyeyim. Daha mı güzel olurum? Yani herkese Hatta saçlarımı falan kesip, hatta siyah boyayıp saçlarımı daha Türk olurum değil mi? Evet, Ama yok bu. belli bir kalıba sığdırma var Hayır, insanlarda. kalıba düşüncelerin. sığdırmayın insanları. Evet, böyle Sığdırmayın. Bunu yapmayalım. Hiç yapmayalım bunu. evet. Dünkü gelen yorumları, programımız sırasında gelen yorumlardan birkaç tane itiraz var. Öncelikle o itirazlar konusunda başlamak istiyorum sevgili kaptanım. İsimleri de okursan Tamam. ismiyle hitap ederim Tamam. onlara. Kılıç Arslan Özarslan Bey var. O birkaç tane itirazı olmuş. Bir tanesi şu. Ama adı ve soyadı böyle tevafuk mu? Şimdi nickname mi? Rumuz da Ha, olabilir. Rumuz olabilir, Rumuz da tamam. olabilir. Kendi ismi de olabilir. Nasıl kullanıyorlarsa Tamam, YouTube'da peki. bilemiyoruz. 5 saat önce demiş ki en son peygamberlerden üstünlük hangisi? Allah'la görüştü derecesi yüksek olan son gönderilen kim Hazreti Peygamber? İslam'dan önce Hanif'ti, unutmayalım. Yani Hazreti Peygamber İslam'dan önce Hanif'ti cümle diyor. düşük tek tek alalım. Evet. Birinci cümleyi oku. Peygamberlerde üstünlük hangisi? Peygamberler arasında taftil denen, biri ötekinden daha yararlı, faydalıdır demek anlamına geliyor. Taftil Kur'an'da Allah tarafından yasaklanmıştır. Taftil Kur'an'da Allah tarafından yasaklanmıştır. Bir daha söylüyorum. 3 ediyor. Bir peygambere diğerinden üstün demek Kur'an'da yasaklanmıştır. Ayet var bu konuda. Madde 1. 2 okur musun? Evet. Allah'la görüştü, derecesi yüksek olan, son gönderilen kim Hazreti Peygamber? İslam'dan önce Hanif'ti. Yani cümle düşük. İkinci cümle. İkinci cümle Allah'la görüştü, derecesi yüksek olan, son gönderilen. Bir dakika. Allah miracı anlatırken sana gösterdiğimiz rüyayı, Evet, rüyeti. Rüyeti. bakın ayetler mi üstün, ilmihaller mi üstün, o garip fıkıh kitaplar mı üstün ya da arkadaşımızın mesela mensubiyeti neyse, Evet. hani şimdi diyelim ki filanca tarikata mensup olabilir, bilmem ne olabilir ama herkesin yolu yordama ayrı. Ama Kur'an bunları birleştiriyor. Bir şey oluyor Kur'an'da. Ayrılık olmuyor. Zaten ne diyor? Topluca Allah'ın ipine tutunun diyor. Evet. Yani bırakın diyor ayrılmayı birbirimizden. Şimdi bir daha okur musun? İkinci cümle çok önemli. Tabii. Allah- Allah'la görüştü, Bakın. derecesi yüksek diyor. Allah'la görüştüğüne dair Kur'an'da bana bir şey gösterebilir misiniz? Miraca gitti diyoruz. Miraca alındı diyoruz. Refrefe bindi, Burak'a bindi. Tamam bunlar tamam. Hazreti Cebrail'e dedi ki yolda, hadi beraber gidelim dedi ki burada benim bulunduğum mekanda ve makamda en boy yükseklikler bitiyor. Senin gideceğin yere gidemiyorum. Peki nasıl gideceğim dedi. Ben nasıl gideceğim yukarı? Rüya olarak. Rüyet. Rüyet. Bakın rüyet. O rüyet ayetini bulmamız lazım. Evet, onları Onu göndereceklerdir. bulalım, arkadaşımızı aydınlatmış olalım. Tamam. Yani şimdi zannediliyor ki diz dize oturdular Allah'la. Öyle bir şey Öyle. zannediliyor. Onları Değil. düzeltmem gerekiyor.
Miraç ayeti gelecektir şimdi. Onu bekliyorum Tamam, ben o de. gelene kadar. Geldi. İsra 60. Kaç? İsra 60. İsra. İsra demek gece yürüyüşü demek. Evet. Zaten Miraç demek. Evet. Evet. Sana göndermiş olduğumuz rüyeti insanlar için ancak bir fitne kıldık. Ya Allah diyor ki fitne hem imtihan hem kötü imtihandır yani. Evet. İmtihan kıldık size diyor. Sana bir rüyet gönderdik diyor. Yukarıdan aşağı bir rüyet gönderdik. Allah kimseyi kendine, makamına, gaybına muttalli etmez. Ortak kılmaz. Onu arş-ı alanın yukarısı almadı. Böyle bir şey yok. Allah 70 bin perde denir. Eskiler öyle derler. Evet. 70 bin perde arkasından fonon denen Allah'ın sesi olmayan bir ses. Ses dönüştürücü gibi. Şu anda ben mikrofondan alıyorsunuz sesimi. Onun gibi. Fonon denen bir bilim bu. Fonon. O bilim dalına göre konuşuyorum. Ses bilgisi demek. Evet. Ses bilgisine göre Allah'ın sesi her yerden gelir. Her yerden gelir. Yani bizde bir kaynak vardır. Azmin çıktığı yerden karşıya gider. Hayır, Allah'ın sesi bir daire düşünün. Bütün dairenin çevresinden gelir, bir kişiye gelir. Evet. İşte buna vahiy deniyor zaten. Evet. Her neyse, şimdi sevgili dostum, Allah bir rüyet gösterdim diyor. Evet. Hani Miraç kelimesi var mı? Var Kur'an'da. Mehariç, Miraçlar mesela, surenin adı. Allah Miracı İsra diye anlatıyor. İsra nedir? Gece yürüyüşü. Nereden nereye yürütülmüş? Kudüs'ten Mekke'ye, Mekke'den Kudüs'e götürülmüş, getirilmiş. Geldiğinde yatak soğumamıştı. Buna enine miraç deniyor. Bakın bunun adı İsra, gece yürüyüşü. Bu miracın gerçek olanı. Buradan buraya gitmek. Yukarı değil. Yukarısı şöyle. Allah onu okumuştuk geçen gün. Meva cennetine Meyve kadar. cenneti. Meva cennetine kadar aldı. Bir daha soruyorum. Ya Cebrail kardeşim dedi. Hadi beraber gidelim. Muhammed kardeşim dedi. Ben gelemem dedi. Neden? Çünkü ben en boy yüksekliklerin bittiği bir yerdeyim. Aynanın içine hapsolmuş ki insan gibi, çıkamayan insan gibi. Ben buradan çıkıp gelemem. Peki ben nasıl gideceğim? Sana Allah rüyet gönderecek. Rüyet. Evet. Olması gerekenleri alıp geleceksin. Arkadaşlar rüya kelimesinden geliyor. Rüyet. Rüya kelimesinden geliyor. Demiştim ki rüya geceliğin uyuduktan sonra görülür. Rüyet öyle değildir. Uyanıkken görülür. Evet. Dünkü programda Evet, onu da açıklamıştınız. söylemiştim. Rüyet şöyle bir şeydir. Hologramdır. Peki hologram nedir şimdi diyecekler ki sen de dolaştırdın lafı. Demiştik ki bütün 15'e yakın programda 12-15 programda 15 demiştik ki program yaptık, evet. şunu söylemiştik. Eğer ışıktan hızlı giderseniz peki o nereden çıktı ışıktan hızlı? Tamam anlatayım. Meva cennetine geldik mi? Onun yanına geldik. Yani peygamber kardeşi olan Cebrail Aleyhisselam'ın yerine geldi, yanına geldi. O hizaya geldi. Dedi ki bundan sonra ne olacak? Sana ışıktan hızlı bir hız verilecek. Onunla gideceksin. O nasıl olacak? O olursa yola çıkmadan amacına ulaşmış olacaksın. Hatırlıyor musunuz? Biz bilim anlatıyorduk yani peygambere ait menkıbeler anlatmıyorduk, masal anlatmıyorduk. Hep bilim anlattık. Eğer ışıktan hızlı giderseniz yola çıkmadan amaca ulaşırsınız demiştim. Hatta yola çıkmadan amaca ulaşmadan önce o yolculuğu bitirmiş kendinize rastlardınız. Sen kimsin? Ben senim. Hani muhabbeti olmuştu, anlatmıştım onu. Evet. Şimdi bakın o noktaya geldik. Cebrail Aleyhisselam diyor ki ben buradan yukarı gidemem. Nasıl gideceksin? Rüyetle gideceksin. Rüyet nedir? Rüyanın hızı. Yani inanılmaz bir hızdır. Rüya paketinin içinde inanılmaz bir hızdır. Ama rüya değil, rüyet. Rüyet. Diyor buradan diyor sen ışıktan hızlı gideceğin için dur. Dur. Çünkü yola çıkmadan amacına ulaşmış oldun.
Ya nasıl oldu? İşte devam et. Harekete alır almaz öncesinde Evet. belirmiş oluyor. Ondan sonra Cebrail'i gene Kars'ta buldu. Ben gittim geldim değil mi dedi. Evet kendine rastladın hatta dedi. Evet. Çünkü yola çıkmadan amaca ulaşmıştı. Şimdi rüyeti daha iyi anladık mı? Rüyet kelimesi. Rüyet ayrı bir şey, rüya ayrı bir şey, hülya ayrı bir şey. Evet. Ya hülya hologram demek, direkt hologram, hülya. Yani bunlar ayrı şeyler. Hayal ayrı bir şey, hayal de hologram. Ama rüyet öyle değil. Rüyet amaca ulaşmadan, yola çıkmadan amaca ulaşmak, ters söyledim. Yola çıkmadan amaca ulaşmak. Amacım neydi? Yola çıkıp bakkaldan şu kalemi almaktı değil mi? Ama o kadar hızlı gittim ki bisiklet falan filan da değil, yayan değil. Ya ben gidip gelmem bir oldu. Telefonun hızıyla, ışık hızıyla. Işık hızıyla. Öyle bir şey oldu ki anında bakkala gittim. Evet. Aldım geldim, dönüyorum. Işık çok yüksek, hızlı. Arkasından anlatıyorum, ışıktan da yüksek. Bir bakıyorum kendimi rastlıyorum. Bana ne oldu? Sen rüyet gördün. Yani yola çıkmadan amacına ulaştın. Bakın, bu birinci nokta. İlim eksik olursa ben de anlatmadım. Kimse suçlu değil. Evet. Bunlara girmedik. Evet. Ben rüyetin ne olduğunu anlatmadığım için arkadaşlar şeyde kalmışlar, kontrpiyede kalmışlar. Şimdi haklılar da. Araştırmacıları severim. Evet. Ha beni suçlasa da severim. Yaradandan ötürü. Hiç olmazsa araştırıyor, ilgileniyor. Tabii, Bu yola çıkmak yani, demektir. Evet, belki de düşmanca yaklaşıyor ama önemli değil. Önemli olan dost kazanmam benim. Evet, kesinlikle. İşte birincisi buydu, rüyet kelimesiydi. O ikinci cümleyi de okur musun? İkinci cümleyi... Bakın Allah'la konuşmadığımı bir daha söylüyorum. Hemen tekrar bakıyorum o arkadaşın sorusuna. Dur ondan evvel şunu anlatayım ben. Şimdi haklı olarak şöyle biliyorsunuz ben onu anlatayım. Şimdi Peygamberimiz buradan gitti, yukarı gitti, İsa'yı gördü, Musa'yı gördü. Sanki rahmetler, ölüler şeymiş gibi, dizilmişler onu bekliyorlarmış gibi. Çıktık yukarıya gittik. Ondan sonra Allah'la diz dize geldik, oturduk. Dizlerimiz şöyle birbirinin içine girdi, şu şekilde girdi. Ve dedik ki ettehiyyatü lillahi. Allah'la içerlek oturduk. Yapmayın ya. Evet, yanlış bir... Yapmayın ya, yapmayın. Yanlış bir dua. Ve selavatü. Ve selavatü, işte selavat getirdik. Ve tayyibatü neyse girmeyeyim o konuya. Kimse Allah'la diz dize oturamaz. Haddimizi bileceğiz. Evet. Daha başka şeyler de anlatacağım sana. Başka şeyler de anlatacağım. Neyse, şimdi masal bu ya. Masal bu. Evet. Bence masal. Masal. Şimdi masala göre Allah'ın önünde ne konuşmuşlar? Diz dize Allah. Allah diyor ki, ey Habibim, hiçbir yerde geçmez, sevgilim diye. Kur'an'da yoktur. Yok. Allah halil dost edinir. Evet. Veli edinirsin Allah. Evet. Öyle bir sevgilim ne ayak ya? Evet, sevgili mevgili veya yok, yani eş edinmesi falan. Affedersin. Ben şuradan geçen bir arkadaşımla sevgilim desem, onun ve benim düşeceğim durumu biliyor musun? Yani. Ama Allah diyorlar. Bak şimdi. Allah yani Rahman ve Rahim olan Allah'a kadınlık erkekle mi yükleyeceğiz? Ne olacak? Yüklüyorlar o Habibimi bunlarla. de unutsunlar. Evet. Lütfen unutsunlar. Dedi ki ey Habibim ben senden namaz diye bir şey icat ediyorum. Onu istiyorum senden. Nasıl olacak? 5500 rekat kılacaksın. Konuşuyorlar karşılıklı Allah'la. Konuşuyorlar. Emredersin ya Rabbi diyor. Bizimki aşağı iniyor. Aşağı inerken Musa'ya rastlıyor. Masal ya. Hı hı. Ama vallahi masal değil. Bizim fıkıh kitapları içinde bile yer almış, miracı anlatan, evet. Kara Davut Şerif falan ama onları saymıyorum. Onlar iyice uçmuş. Başka bir şey anlatıyorum ben sana. Tamam mı? Şimdi Musa diyor ki ne konuştunuz diyor. Pardon böyle bir şeyden kimse kimsenin sırrını veremez. Verdik diyelim. Dedi ki Allah 55 vakit 55 vakit namaz kılacaksın 40'ardan günde 40'ardan
2200 mi diyor? Yani 2200 ediyor değil mi? evet. Öyle mi diyor? Yanlış mı? Bir hesaplayayım ben. Bir Matematiğini. zahmet. Şey de gelebilir. 55 çarpı 50 40 vakit. 55 çarpı 5 40 kere vakit. 4 20. 2 5 kere 4 20. 220. 2200. 2200. Değil mi? Evet, 2200 2200 arkadaşlar. Allah 2200 rekat günde namaz kılmamızı şey etmiş. Emretmiş. Ne güzel. Peki bir gün kaç saat? 24 saat. 24 saat. Yani 86.140 saniye. 86.140 saniye. Lütfen üşenme. 86.140'a böler misin şeyi? 2200 rekatı. Hemen hesap makinemden 86.200'ü bölü 14.800. Yani 14.400 aslında 140. bölü 14.140. 14.400 400 yaz. 5,986 öyle o şekilde gidiyor. Bakın. Her 6 saniyede namaz kılmanız gerekiyor. Var mı böyle bir şey? 6 saniye. İmkansız. Böyle bir şey olabilir mi? Allah da böyle bir şey teklif edebilir mi? Hayır, Allah'la dalga geçmektir buna inanmak. Ya 6 saniyede bir namaz kıl. Evet. Sonra diyor ki Musa, olmaz diyor. Senin ümmetin buna dayanamaz diyor. Senin ümmetin buna dayanamaz diyor. Mümkün değil diyor. Git itiraz et diyor. Sen Habibisin onun. Hani mesela İbrahim de var. Hazreti İbrahim o tek dostu Allah'ın falan, onları es geçiyoruz. Öyle bir şeyler olmuyor. Bizimki orada olunca onlar es geçiyoruz. Gidiyoruz yukarıya. Allah'ım ben tık kapıyı çaldım. Bir daha geldim. Buyur ya Muhammed. Allah bilmiyor da soracak sanki. Nasıl bir tiyatro yazdınız ya? Nasıl bir tiyatro yazdınız? Hangi Benim ümmetim kafayla? buna dayanamaz. Kafamızı tuttuk. Peki ben o zaman diyor günde 40 rekattan 5 vakit sevabı vereceğim. 5 vakit kıl diyor. Ben diyor buna 55 vakit sevabı vereceğim diyor. Evet. Böyle yazar şeylerde. Böylece biz çok muhteşem bir yüzle geliyoruz. Oraya geliyoruz, aşağı geliyoruz ve diyoruz ki ey ümmetim, Miraç'ta namaz size verildi. Namazın durumu şöyle, 5 vakit, tabi o da yalan, 6 vakit namaz. Vitir ne? Vitir de bir O da namaz. 6 Ekleniyor vakit. yatsıya. Ekliyorsun, 6. Evet, ayrı bir namaz. 6. Evet, 6 vakit normal. Yok yani tesbih 99 ya. Evet. Allah'ın 114 ismi 99 ya. Evet. Tesbihçi şimdi yalancı çıkarmıyorum. Tesbih yapıyor adam. Evet, 99 üzerine sıkıştıralım diyorlar. Sıkıştıralım. Bu da aynı şey. Aynı şey. Halbuki ayet ne diyor biliyor musunuz? Sizden önce kilere farz olduğu gibi namaz size bugün de farz oldu dedi. Allah'ın dediği bu. Evet. Bizden öncekiler dediği kim? Hazreti İbrahim'den bu yana gelenler. Peki Hazreti İbrahim ne yapmış? Namazı bulan adam, oraya koyan adam. Evet. Namazı 3 vakit ki hani şöyle aya, yıldıza, güneşe ayrı ayrı tapıyor. Bunlar 3 vakit oluyor. Güneş iki tarafı, günün iki tarafı anlamına geliyor. Kafasında yaratıcısını ararken. Evet, yıldızlar ne zaman çıkar? Hava kararmaya başlayınca çıkar. İşte Venüs başta olmak üzere. O akşam batmayı anlatıyor. Ya da yıldızlar ne zaman doğar? Hava aydınlanmadan az önce. Kaybolmadan. Peki kalan nedir? Dedik ki aya taptık. O da gecedir. Kur'an'da bunu açarız tartışma. 3 vakit diye geçiyor. Evet. 3 vakit diye geçiyor Kur'an'da. Başka bir şey geçmiyor. Nitekim hacca gittiğiniz zaman, hac yaptığınız zaman 3 vakit kılıyorsunuz. Şimdi İranlar da mı bunu azaltıyor? Caferiler. Hayır, Caferiler zaten 3 vakit kılıyor. 3 vakit kırılanlar. Peki Caferiler bu işi baştan beri yanlış mı biliyorlar? Biraz düşünmeniz gerekiyor. Düşünmemiz gerekiyor. Evet, bir şey okuyordu. Gündüzün iki tarafında ve gecenin de yakın saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt kabul edenlere bir öğüttür. Evet, yani tarafeyn. Tarafeyn en nehar. Nehar gündüz demek. Günün iki tarafında.
Yani bir direk dikiyorsunuz şu kalem gibi şöyle. Direği dikiyorsunuz. Direğin gölgesi, güneşin gölgesi. Gelip bu taraftaysa gölge. Bunun adı sabah namazı. Evet. Yani gölgenin en uzun olduğu, sabah güneş doğarkenden en kısa olduğu, bu şuraya gelene kadar bir vakit. Evet. Sonra ikinci vakit, batana kadar güneş. Buna tarafeyn deniyor. Neyin tarafı, iki tarafı? Bu çok önemli, dikkat edin. Salat-ı vustaya çok dikkat edin diyor. Ayet bu. Salat-ı vusta, vusta vasat, orta demek. Orta namaza çok dikkat edin diyor. Yani direğin Orta gölgesinin direği. bu taraftaysa bu sabah namazındasın, böyleyse akşam namazı ikinci tarafındasın. Bu iki yerde geçiyor. Bir de etrafen diye geçer. Bir tarafeyn diye geçiyor, bir de etrafen diye geçer. İkisinde de günün iki tarafında ve gece bir olmak üzere, gece bir tane olmak üzere namaz. Evet, gelecek birazdan. Burada da ilgili Evet, şekil geldi kaptanım. birazdan gelecek oraya. Oraya da gelecek. Evet. Ondan Ekrana sonra namaz kılınacak diyor. Evet. Şimdi burada anlaşılmadık ne var? Bana söyleyebilir misin? Gayet net. Şimdi, hayır, ayetlerden konuşuyorum. Gayet net ama şeyler şöyle söylüyorlar. Mesela salat-ı ustayı orada salat kelimesi geçiyor ya. Aha işte diyor öğle namazı burada diyor. Sabah, öğlen, Peki ben başka bir akşam, şey söyleyeyim. öyle İkindi söylüyorlar. diye bir namaz yok. Hiç yok. Bilimsel olarak da bir şeyi de yok yani. Tamam, anlatayım. İşareti de yok. Evet. Vel asr. Asra andolsun. Ya da ben gidip işte insan hüsran içindedir. Ancak birbirlerine sabrı tavsiye edenler hariçtir. Kolaylığı iyiliği. Evet. Burada asır kelimesinde namaz nerede arkadaşlar, ikindi namazı? Nerede yazılı ya? Neresinde yazılı bana söylesin. Yok Asr suresi. Asır suresi de öyle bir asra şey. andolsun. Arapça aşar 10, asar 100 demek ya. Elfi 1000 demek. Yani bu arkadaşlar Arapçaya yeni adetler mi getiriyorsunuz? Evet. Bazı arkadaşlar, hepsi değil tabii. Evet. İkindi namazına Evet, şimdi buradan ispat için. geldi, evet. Evet, Evet, okur musunuz? Salat-ı Vusta güneş en tepede. Az önce anlattığınız gibi güneş Evet. en tepede olduğu zaman. Evet. Günün birinci vakti gölge batıda oluyor. Evet. Ve Salat-ı Vusta'nın diğer tarafı gündüzün ikinci tarafı. Evet. Ve gece girdiği zaman Gecenin tamamı. tamamında toplam 3 vakit olarak Evet. şekilde de net bir şekilde anlatılmış 3 zaten. artı 1 de var. Şöyle, Peygamber diyor ki yalnızca sana mahsus olmak üzere gece yarısı şu orta direk var ya Salat-ı Evet, Vusta. evet. Onu tam aşağı değdir. Evet, tam aşağıdan bir dikme alırsak mesela saat 1 ise Evet. gece 1'den sonrası. Mesela gece gündüz eşitse gece Evet. 1 diyelim. Tamam. Eşitse. Evet. Şimdi orada da sana mahsus olmak üzere diyor. Gecenin bir yarısında kalk diyor. Peygamber için ama Peygamber bu. için. Evet. Hepimiz peygamber miyiz? Kalkacağız. Yok öyle bir şey yok. Değiliz. Sana mahsus olmak üzere. Gecenin bir yarısında kalk diyor. Dolayısıyla bu bize farz olmadığı için peygambere de vecibe oluyor. Onun vecibesi oluyor. Evet. Vitir vacip bunu işte bu. Evet. Bu O sonra peygamber kılacak bunu. peygamber kılacak. Bizim İnanın kılmamız bizi için yok. ilgilendirmiyor. Evet. Ve bir şiirden ibarettir kunut dağlar. Şiir ya şiir. Evet. Ve namazın içinde Ya okunuyor. şiir yani. Arkadaşlar ayet değildir kunut dağları. Ayet zannediyorsunuz ama ilahidir onlar. İlahi. Sesli ilahidir. Namazın içinde şarkı, müzik var mıdır ya? Neyse. Evet, şimdi bunu anlattık değil mi? Burada çok güzel bir şekilde 3 vakitin nasıl olduğunu gösterdik. Net bir Günün şekilde. iki tarafı, bir de gecenin tamamı. Evet. Evet, buyurun. Arkadaşımıza cevap vermek için adına söylüyorum. Bununla beraber Asr suresini ikindi vakti olarak ispat olarak gösteriyorlar. Nasıl olur? Siz de bunun cevabını Tabii. verdiniz. Mesela 3 tane ayet var Asr suresinde. Bunun hangisi şeyi anlatıyor? İkindinin farzını, Evet. kaç rekat olduğunu, ne olacağını. Hangi ayet anlatıyor? Ayetlerde söylenenler asra andolsun ki Evet. insan mutlak hüsrandadır. Hayal kırıklığı içindedir.
Ancak Herhalde ikindi namazdan dolayı. Nereden uydurdunuz diye. ya evet, nereden buluyorlar ikindi namazını, nereden buldular burada? Ancak iman edenler, iyi iş yapanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı öğütleyenler bunun dışındadır. Yani yok burada. Burada hiç namaz yok. Yok. Ha tabii ki gözünüz körse görürsünüz, namaz görürsünüz. Afyon çekmiş gibi. O her yer namaz kaynıyor dersiniz. Evet. Orada öyle bir şey de yok. Bir de kaptanım Müzzemmil suresinde 20. ayette şöyle deniliyor. Şüphesiz ki Rabbin senin gecenin 2'si, yarısı ve 1/3 içinde Hemen onu kalktığını bilir. anlatayım. Gece gündüz, bugün ayın kaçı bakayım? Yaklaşık 19'u. 2,5 gün sonra, yani geceyi de sayıyorum, ara burca giriyoruz. Gece ve gündüz eşitlenecek. Eşitlendiğinde gecenin 1/2. Evet. Gün kısalmaya başladığında, Mevsimleri de burada evet anlatıyor. 2/3'si. Hı hı. Gün uzamaya başladığında, hani 1/3. gece 1'de yatıyoruz, 5'te kalkıyoruz sabah. Evet. Gün ağarıyor. Onda da 1/3 diyor. 1/3. Şimdi bunu anladık mı? Evet. Anladık değil mi bunu? Bu. Net Olay bu. olarak anladık. Evet. Devam edeyim mi ayete yoksa? Seninle beraber olan bir topluluğun da gece ve gündüzü Allah takdir eder. Sizin onu sayamayacağınızı bildiğinden tevbenizi kabul etmiştir. Evet. Öyleyse Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. İşte bu çok önemli. Hadi ben kunut duasını ezberlemem lazım. Buyurun. Allahümme nestaînike, nestağfirike başlayalım. Burada resmen söylüyor. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun O kadar. diyor. Ve sabrı okuyorum. Evet. Ben sabır kolayıma geliyor, asır yani. O benim kolayıma geliyor. Evet. Evet. İçinizden hasta olacakları, Allah'ın lütfundan aramak üzere yeryüzünde dolaşacak olanları ve Allah yolunda savaşacak olanları şüphesiz ki Allah bilir. O halde Yani Allah kandıramazsınız. O zaten içimiz dışımızı bildiği için gerçek hastaları, sahte vizite kağıtları falan değil. Ya da ben seferiyim deyip evet, her haltı yiyenleri değil. numara sökmüyor Evet, yani. sökmüyor. O halde ondan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir ödünç verin. İnfak. İnfak edin. Bütün bunları yaptıktan sonra, yani zekat verdikten sonra, bakın, zekat verdikten sonra, zekatı kime verdiniz biliyor musunuz? Kendinize. Belediyeye verdiniz, devlete verdiniz, düğüne verdiniz. Onlar sokakları süpürüyor vesaire. Otobüs veriyor, metro veriyor. Ve devlete vergi veriyorsunuz, maliyeye. Onun adı zekat. Başka bir şey daha söylüyor Allah. Allah'a borç veriniz. Zekat olmayan bir şeyden bahsediyor. Ayrı bir şey bu. Evet. İnfak. İnfak yani nafaka gibi aynı kökten geliyor. Fakat infak ayırıp vermek anlamında. Allah'ın borca ihtiyacı yok sizden borç almaya. Allah sizi ölçümlüyor. Ölçümlüyor. Eliniz gidiyor mu, cebinize gitmiyor mu? Bozuk paralar tarafına mı gidiyor eliniz, yoksa şişkin tarafa mı gidiyor? Portföye mi gidiyor? Evet. Allah bütün bunları sizi sınıyor, deniyor. Çetin bir imtihan var orada. Devam edelim. Kendiniz için hayırdan ne takdim ederseniz, Allah katında onu mükafat bakımından daha büyük ve daha hayırlı olarak bulursunuz. Yani diyor ki siz 1-0 yazarsanız, verdiğiniz paraya 1 lira yerine 10 lira yazarsanız, Allah diyor binlerce sıfır yazar diyor. Evet. Size geri verir diyor onu diyor. Evet. Çünkü Allah'ın azametine o yakışır. Biz bir adım atıyoruz ama Allah kendi adımıyla 10 adım geliyor. Kendi adımıyla. Bunları unutmayın. Bir kere Allah dediğimiz zaman 10 kere söyle ya kulum, söyle ya kulum, söyle ya kulum diye 10 kere bize sesleniyor ismimizle. Kurban olduğum Allah'a o kadar şey etmeyin, hafife almayın. Allah cebinize koydunuz. Bu öbür cepte de şey var. Cennetin tapusu var. Değil mi? Kaymayan nalınlar. Pardon, yanmayan kefenler, değil mi? Her şey tamam. Her şey çok güzel. Almışlar dünyadayken tapuları, Tabii, kefenleri, tabii. nalınları. Biz nasıl olsa cehenneme gideceğiz. Yani ben kendi payıma konuşuyorum. Ben cehenneme gideceğim. Herhalde yani ben gidemeyeceğime göre. Yani
Ya ben takunyama, benim takunyam kesinlikle düşecektir. Beni düşürecektir cehenneme. O takunyalar götürecek belki de Beni, cehenneme. evet, evet, evet. Ayet şöyle bitiyor ve Allah'tan marifet dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Marifet ne biliyor musunuz? Hemen bunu şey olarak alırlar. İşte evliyaların marifetleri. Allah birinci derecede alimdir. Kulları alim değilse arif olmalıdırlar. Yani arafe, malum olmak, bilebilmek anlamına geliyor. Arif, marifet. Marifeti sakın mucize yerine almayın. Marif okumak demektir. Okumak. Bir daha oku. Evet. Ve Allah'tan marifet dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Evet. Allah'tan, hani o diyor ya, bizim Rabbimiz, öğretmenimiz, muallimimiz, bunları diyor Allah'tan dileyin diyor. Rabbim ilmi arttır dediğin zaman bunları dileyeceksin. O neyse, bu bitti. Evet, izleyicimizin sorusuna tekrar geri dönecek olursak en sonunda şunu ekliyor. Hazreti Peygamber İslam'dan önce Hanif'ti, unutmayalım. Yok, ondan diyor. evvel vardı. Kıpsızlık Tamam, bir şey var. en baştan alayım o zaman. Oldu. Peygamberlerde üstünlük hangisi? Allah'la görüştü, derecesi yüksek olan... Allah'la görüşülmedi. Fakat ben başka bir şey söyleyeceğim size. Allah sadece kendine ait olan kutsal ruhunu, Ruhül Kudüs'ü eliyle tuttuğu İsa'ya Cebrail'in ağzından üfledi. Bitti. Evet. Kim daha yakın konuşuyor Allah'la? Biz İsa'cı falan değiliz, öyle bir şey yok. Çünkü kimse kimsenin üstün değil. Kur'an'da en çok adı geçen peygamber kim biliyor musunuz? Musa. 28 kere adı geçiyor. Hazreti Peygamber Efendimiz bir kere adı geçiyor. Bir de iması var 2 kere. Arkadaşlar kim kimden üstün, bu yarışa girmeyin. Yanlış bir şey Çok zaten. yanlış. Kur'an'da uyarıyor bunu. Şimdi bir de şu var tabii. Son peygamber zannediyorlar Hazreti Peygamberimizi. Peygamber Efendimiz. Bakın orada Allah diyor ki Hatemül Enbiya. Hatem hitam, bitmek demek. Sona gelmek demek. Netice demek hatem. Hatemül Enbiya. Bütün nebilerin sonuncusu. Nebi nedir? Hem kitabı, herkes nebidir. Ama kitap getiren Resul nebidir. Resul nebidir. Evet. Ama kitap getirmeyen nebidir. Nebidir. Allah diyor ki bütün diyor peygamberlerin sonuncusu, son nebi sensin diyor. Evet. Öyle mi zannediyorsunuz? Hazreti İsa'nın geleceği aşikar yazılı ayetlerde. Evet. Ama diyor ki bak dikkat et. Nebi olarak gelmeyecek diyor Hazreti İsa. Nebi olarak gelmeyecek diyor. Hani eskiden Resul'dü ya. Dikkat edin. Nebi olarak gelmeyecek ama Resul çağı atladığı için peygamberin ölümünden sonra bir daha geleceği için Resul olarak. tabii şeyi bozmamak için. Hani son peygamber sondur dediğin zaman Evet. yanılgıya düşersin. Allah onu bilir. Nebi olayında son Evet. nokta Peygamber Efendimiz. Evet, son noktadır. Resul olayında İsa Resul ya da İsa Mesih Resul geleceği 3 yerde bildirilmiştir. Kur'an'da net. bildirilmiştir. O zaman en son gelen Hazreti İsa olacaksa şimdi bütün Hristiyanlar sevinmesi mi lazım? Yaşasın falan mı demesi lazım? Doğru olan Hristiyanlık mı olması lazım? Hemen öyle. Çünkü bundan önceki Hazreti İsa Musa'nın kitabıyla, Tevrat'la eski İncil diye ya da eski Atik diye gelen sözleşme. Evet, eski ahit. Ahd-i Atik. Ahit sözleşme demek. Eski sözleşme deniyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi Kur'an üzerine dönecek. Peygamberin kitabı üzerinde bir daha Hristiyanlık, Müslümanlıkla birleştirilip ele alınacak. Evet. Bu da kıyametin alametlerinden biri. Evet. Demek ki kimin üstü olacağını nereden bileceksiniz? Şimdi bakın, bütün peygamberler içinde, Hazreti İbrahim'den başka bütün insanlar içinde de, bütün peygamberler içinde de, cinler, melekler içinde ne varsa yaratılmış, canlı olarak Allah idrak edecek herkes, bir tek dost edindi Allah. Hazreti İbrahim'e. Allah aşkına kim kimden üstün oldu şimdi? Olmadı. Evet.
peygamberlerin kendi aralarında muhakkak bir o ondan bir şey Yarıştırmasınlar evet, peygamberler. o ondan, Evet. o ondan. Bir Yani üstünlüğü var. evet. Onu dün de söyledim. 4 çarpı 6 eşit 3 çarpı 8. Yani ikisi de 24. Terazi denk. evet. Ama sen 3'e takılmışsın. Ya da 4'e takılmışsın. Ya da 6'ya 8'e takılmışsın. Tabii onlarla oynarsan ulaşamazsın denkleme. Evet. O bir. İkincisi Onlar Allah'la görüştü derecesi yüksek olan son gönderilen kim demiş? son gönderilen daha gelmedi. Evet. Hazreti İsa'yı bekliyoruz. Evet gelmedi. Ha, O bir dakika, şey bir olarak dakika. Ben düşüyor. Hristiyan falan değilim abi, de onu düzeltin. İlgili Öyle bir ayeti şey yok okuyayım mı yani, kaptanım? İlgili ayeti Hazreti İsa'nın Onu yok. geleceğiyle ilgili. Şöyle bulsunlar. Üçüncü neyse. surenin 55. ayetinde Tamam, ya da bulabilirler. oku. O vakit ki Allah Teala buyurdu. Ya İsa muhakkak seni vefat ettirecek olan benim Evet. ve seni bana yükselteceğim ve seni küfredenlerden tertemiz kılacağım ve sana tabi olanlar kıyamete kadar seni inkar edenlerin fevkinde bulunduracağım. Sonra dönüşünüz Yani bana seni inkar edenleri kıyamet senin yüzüne kopana kadar aşağıda tutacağım. Sen de başlarında çoban olacaksın. Ayak açık değil mi? evet gayet net. Evet. Evet. Ondan sonra da diyor kıyamet kopunca da diyor hepiniz yanıma geleceksiniz diyor, son cümle. Evet. Bir de oku da yani beynime yerleşsin. Benim bazen beynim kafa. Estağfurullah Kalındır, kaptanım. Yani kalındır. siz bizden daha iyi biliyorsunuz Estağfurullah. onu. O vakit ki Allah Teala buyurdu. Ya İsa muhakkak seni vefat ettirecek olan benim ve seni bana yükselteceğim ve seni küfredenlerden tertemiz kılacağım ve sana tabi olanları kıyamete kadar seni inkar edenlerin fevkinde bulunduracağım. Üstüne bulunduracağım. Sonra dönüşünüz bana olacaktır. Evet. İşte o zaman kendisine ihtilaf etmiş Olduğunuz olduğunuz konular şeyler hakkında- hakkında ben hükmedeceğim. Gördün mü? Evet, Yani gayet net. her şey belli burada. Ne oldu? İşinize gelmedi mi yoksa? Böyle bir sesler duyuyorum sanki sağdan soldan. Her neyse. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Son peygamber demiyor. Son nebi diyor. Hatemül Enbiya, nebilerin en sonuncusu diyor. Bunu bir daha düşünün bugün. Yatmadan önce bir daha düşünün. Allah ne demek istemiş? Neden Resul dememiş? Çünkü Kur'an indirdi. Kur'an'ı indirdiği kişiye Resul denmez mi? Yani net. Peki neden diyor? Onu bir düşüneceksiniz. Ben açıkladım zaten. Eğer düşünüp de bulamazsanız bu programı bir daha lütfen izleyin. Bir daha izleyin. Evet, 33. surenin 40. ayetinde de şöyle diyor. Muhammed sizden hiç kimsenin atası değil. Evet. Babası değil. Evet, velakin Allah'ın Resulü ve peygamberin hatemidir. Ve sonuncu Evet, peygamber. Allah Hatemül her şeye Enbiya. alim bulunuyor diyor. Burada Evet, da evet. peygamberlerin hatemi olduğunu belirtmiş Evet, zaten. tam son oldu. Son nebi. Evet, Son nebilerin nebi, unutmayın. evet. Bütün peygamberler nebidir. Eğer kitap getirilmişse ayrıca Resul'dür. Ama bütün nebiler Resul değildir kitap getirmedikten sonra. Neyse, bu anlaşıldı herhalde değil mi? Evet, Bunun üzerine. bu şey anlaşıldı. Devam edelim okuyalım. Sonra diyor ki Hazreti Peygamber İslam'dan önce Hanif'ti unutmayalım diyor. Nasıl oluyor? İşte yani Allah. şeye göre herhalde Hanefi Hanefi mezhebine göre mezhebine konuşuyor, göre anladım. konuşuyor. Mezhep üzerine fikrini beyan Herhalde ediyor. bizim Haniflikle ilgili 5000 yıl önceki okuduğumuz ayetleri herhalde İmam-ı Azam'ın zannediyorlar Hanefiliğe. Evet. Bunu ben düzeltemem ki. Evet, yapacak- Kendileri düzeltecek bu yanlışsa. Evet, bu yanlışı bir araştırmaları lazım. Nasıl? Ya şimdi bir şey anlatacağım. Şimdi ben daha evvel de söyledim. Peygamber oluşundan, Efendimizin peygamber oluşundan 40 yıl önce baba ölüyor. Babası ölüyor. Evet. Babasının ölümünden 40 yıl sonra geçiyor. Peygamber ayetleri iniyor. Fatiha suresi iniyor. Fatiha'da Allah Rabbin adıyla oku falan diyor ya. Rabbin Evet. adını açıklıyor. Allah diyor. Evet. Elhamdülillah. Evet. Elhamd elallah diyor.
Allah adını 45-50 yıl sonra veriyor Allah. İlk sefer o zaman insanlar öğrenmiş oluyor Allah'ın adını. Evet. Abdullah diyorsun. İşte mantığı yok. Yani senin baban nasıl geldi bu Abdullah adını aldı? 45 yıl sonra inecek bir kitaptan sanki Nostradamus gibi fala bakarak benim Fırlamış. adım Abdullah olsun mu? Bu hadisler bitmez. O hadisler bitmez. Bizim peygamberimiz şeye gider, yukarı gider. Derler ki, bak baban da orada, seni karşılamaya geldi derler. Sevgili babacığım der, Allah'ım der, senden rica ediyorum babamı lütfen Müslüman yap. Ben bir yetimim, ben öksüzüm. Diyor ki, Allah'cığım da öyle deniyor. Tamam diyor. Ey sevgilim diyor, ey Habibim. Tamam diyor. Sen ne dersen olsun diyor. Bir şartım var diyor. Baban diyor kelime-i şehadet getirsin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah desin diyor. Ben diyor onu affedeceğim diyor. Anadan doğma. Cennete de göndereceğim diyor. Peki bunu neden Hazreti İbrahim'in babası olan Azer'e yapmadı? Evet. Bunu neden Nuh'un çocuklarına yapmadı? Da gitti Hazreti İbrahim'e Evet. yaptırıyor. Başka bir şey daha. Mevlüt'e gidiyoruz. İşte iniyor ya melekler gökten saf saf eğiliyorlar. Evet. İyi de Amine Hatun Müslüman değil ve doğum yapıyor. Evet. Melekler indiler peki. O arada Meryem geliyor, bunu anlarım. Peki Asiye niye geliyor? Asiye kim biliyor musun? Hazreti Musa'nın analığı. Yani Evet. o da kafir. Evet. Kafir. Musa'nın dinine tabi olmadı, öyle bir şey yok. Haberi bile yoktu. Evet. Asiye niye geliyor oraya? Hani melekler indi gökten saf saf. O arada Amine Hatun geldi. Meryem zaten hazır geldi Allah'ın katından. Evet. Peki bir kafir kadın niye geliyor? Firavun'un oluyor bu. Başveziri. Evet. Başvezirin karısı ne işi var orada? Bana söyler misin? Yani saçmalık. Yani Evet, o aldın oradan evet. onu kattın. Yani oynattın kalemi. Evet. Allah seni kahretsin Muaviye. Allah seni kahretsin Yezid. Bunları nasıl yaptınız? Kese kese altın verdiniz ya bu lafları uyduranlara. Cehennemden çıkamayasılar sizi. Bir de Hazreti Muaviye diyorlar biliyor musun? Evet, Hazreti Yezid diyorlar, Hazreti Yezid, Muaviye tabii, diyorlar. Tabii peygamberin bütün çocuklarını, torunlarını öldür. Sen Hazreti ol. Ne güzel ya. Her neyse devam edelim. Evet, ilgili şekiller de gelmiş de ekrana alabilirsek o Resul Nebi olayını arkadaşlar oradan da ekrana veririz. Ayrıyetten şöyle bir ayet de var kaptanım. İbrahim'in babası için marifet dilemesi sadece ona verdiği bir vaatten dolayıydı. Ama onun Allah'a düşmanı olduğunu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. Muhakkak ki İbrahim çok içli ve halim idi diyor Evet. ayette de. Yani benim dediğime geliyor işte. Aynen sizin Kafir gelmez. Yani şimdi Peygamberimiz doğduğunda babası zaten birkaç aylıktı, vefat etti. evet. Abdullah asıl adı ama Abdullah dedik biz, hadi öyle olsun. Abdullah adı. O öyleydi. Sonra Hazreti Emine. Evet. O da zaten kayıp, sır. Kadın bırakmış, gitmiş Peygamberimizi. Çünkü amcalar, dedeler büyütmüş. Ebu Talib, Abdülmuttalip onlar büyütmüş. Yani diyeceksin ne biçim konuşuyorsun kaptanım. Ama ben doğruyu söylüyorum. Peki Emine Hanım ne yaptı? Emine Hanım doğruyu yaptı. Kocası ölen kadınlara çok kötü azap vardır. Çok kötü. İnanılmaz bir azap vardır. Koca gider savaşta ölür, kocası insanın savaşta ölür. O kadını eve mahkum ederler, çıkma derler, simsiyah giydirirler yas tutmaya, yıllar yılı yas tutmaya ve evlenmemeye zorlarlar. O kadını bütün mahallede tükürür.
geçerken. Bakın ne güzel değil mi? Ne kadar kötü bir adetler değil mi? Ben bayılıyorum bu adetlere. Şimdi Hazreti Amine Hatun, öyle diyelim şeyin diliyle, Süleyman Çelebi'nin diliyle. Amine Hatun arkadaşlar Müslüman değildi. Bunu bir kabul edelim mi? Evet. Yani Peygamber Efendimiz 40 yaşına geldiği zaman hani İslamiyet geldi ki Evet. öncesine annesine babasına nasıl ulaşsın bu? Evet. Şimdi Mevlid, yani kutsal doğum kelimesinin içinde masallar var. Bunu anladık mı? Bunu anladık. Evet, net. Tamam. Yani Anlamak istemeyen lütfen anlamasın. Yalvarıyorum, anlamasın. Anlamak istemeyen, doğruyu görmek istemeyen anlamasın. evet, yani Hazreti Peygamber'in İslam'dan önce Hanif olduğunu unutmayalım şeyi Mümkün değil. Mümkün o değil. Hanefi ile Mes- karıştırmış evet. arkadaşımız. evet. Hanefi kelimesini almış. Ha, mesela bizde Hanefi ilmihali var. Ya da Sünni ilmihali var falan filan. Hani ilmihal ne demek? Zamanın bilgisi demek. Peki Bu şöyle en büyük uydurma. evet, Meslek şöyle uydurması. bir kıstas da var o zaman kaptanım. Madem İslam'dan önce Hanif'ti, o zaman Allah niye Kur'an'da tekrar Peygamber Hanif ol Efendimiz'e Hanif ol diye vahyetsin? Evet, yani böyle bir şey olabilir mi? O da bir Sen de diyor Atan İbrahim gibi Hanif ol diyor. aynen. Madem Hanif'ti, O zaman niye İslam geldi? böyle bir ayet gelmezdi Evet, Hanif'se. yani aynen. Evet. Dolayısıyla da Onu dün ne bu güzel da anlattım halbuki, dedim ki peygamberin bizim dedim, biz ondan şefaat alamayız ama ona şefkat verebiliriz. Allah ve melekleri gibi biz de salatü selam yaparız. Onun derecesini üst cennete doğru yükseltiriz dedim. evet. Ben bunu yanlış bir şey mi anlattım acaba? Yok estağfurullah. olur Bize mu ihtiyacı kaptanım? var. Çünkü defteri kapanmadı Efendimizin. Aynen. Defteri kapanmadı. Yani ben öldüğüm zaman benim defterim kapanacak. Defterimi dürecekler şöyle, şu iki melek alıp götürecek bunu. Böyle götürecek bunu. Ama onun defteri açık, dürülmemiş. Evet. Ben şimdi Allahümme salli ala Muhammed dediğimde deftere bir çentik daha yazılıyor. Evet. Defter açık. Bir sevap daha işliyor, yaşıyormuş gibi peygamber. evet. Onun için Allah buyuruyor. Allah ve melekleri peygamberlerine selam ve salat getirirler. Ey iman edenler, siz de Allah ve melekleri gibi peygambere salat getirin. Salatı namaz olarak algılıyorsanız yandınız. Evet. Peygamber Allah namaz mı kılıyor peygambere? veya Evet. Allah ve melekler. Burada selam kelimesi yeterli. Aynen. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya biz Arapça konuşmayalım ya. Muhammed, selam. Orada diyor boş kelime yoktur diyor Allah, değil mi? Evet. Büyük Vakia yukarıda. 25'te, Vakia 26'da orada bir Boş laf yoktur boş diyor. laf işitmezler. Orada işittikleri sadece selamdır. Ya ne olur bu, hani Allah diyor kolayınıza geleni okuyun diyor. Evet. Dini zora sokmayın diyor Allah, kolaylaştırın. Evet. İğrendirmeyin, nefret ettirmeyin, ikrah ettirmeyin diyor. Biz ne yapıyoruz? Zorlaştırmak adına her şeyi yapıyoruz. Her şey, ve bunun adına da biz Sünni mezhebindeniz diyerek Evet. alkış tutuyoruz. Evet, aynı arkadaş şunu da söylemiş. Sayın kaptan, tek Müslüman karşındakiyle, yani bu ben oluyorum, karşındakiyle sen kaldı isen vay halimize. Gülmüş, gülme emojisi göndermiş. İbrahim senin yanında sana hiç yalanlar söylemiyor mu, aldatmıyor mu? Ya sen bir İbrahim, bir ben diyorsun, ağlayalım mı, gülelim mi demiş. Vallahi ben mi ağladım, gülümü anlayamadım. O bir misaldi. Evet. Burada siz kaç kişi görüyorsunuz? Bana bakın, bize bakın, kaç kişi görüyorsunuz burada? Evet. 2 değil mi? Ya yapmayın ya. Ben ona örnek verdim. Evet. İkimiz burada, sen ben kaldık diyorum. Nelere çekiyorlar insanlar, Çekmek görüyorsunuz. isterse çeker yani, zaten. Evet. Yani Herkes yorgan üzerine çeker. Öyle bir adettir bu. aynen. Bakın şimdi. Kaç kişi görüyorsunuz burada? 2 kişiyiz. kişiyiz. Ben onun için İbrahim'e dedim. Sen cımbızla kelime seçiyorsan sevgili dostum. Yani Evet. bilmiyorum, tarikatın barikatın onu da bilemem de. Onu da bilemem ama yanlış yapıyorsun. Cımbızla kelime dersen beni boşuna meşgul etmiş oldun. Evet.
Ama ben aydınlattım. Anlayacak olanlara Kur'an diyor öğüt ver diyor. Ben o öğütü verdim anlayacak olanlara. Evet. İki kişi de anlamayı versin. Evet. Yani bu şeyleri hususi çıkarttım aralardan. Tabii. Sana bana mı kaldı diyor. yani İslamiyet. evet. Ya kaç kişi görüyorsunuz burada? Yani neler Hayret bir çıkartıyorlar. şey ya. Yani garip Ama bir şey. çok garip ya. Kaç kişiyiz burada? Bunu söyler misin? 2 kişiyiz net. İşte sana bana kaldı diyorum. Ekranda görünen yüz olarak 2 kişiyiz. Arkamızdaki reji de var falan ama Hayır, biz evde var insanlar. evde Yüzlerce var, insan evde. izleyenler var. Hepimizi aynen. sayacak biz burada. Aynen. Tek tek olmaz öyle Yani, şey. Aynen. Biz görünen yüzlerimizi anlattık. Başka? Evet. Aynı arkadaş Eyvah. Ama bayağı ona özel bir şey mi yapıyoruz? Yani evet burada kapatalım Yok çünkü söyle ne var başka? Abi merak ettim. Nur 31 ayetindeki humur kelimesi başörtü zannediyor. Burada söylediği arkadaş şeyi şöyle demiş. Başörtüsü Nur 31'i iyi yorumla kaptan demiş. Kaptanım yok. Yok Yazık. kaptan demiş. Yani iyi yorumla yani yanlış yorumluyormuşsunuz Nur 31'i. Öyle bir şey varmış. Peki kaç kere yorumladım? Hiç yani program boyunca hiç yorumlamadınız. Hiç yorumlamadım. Mümin kadınlara de ki Nur 30, mümin erkeklere de ki diye başlar. Mümin kadınlara de ki gözlerini le sinyal vermesinler. Topuklarıyla vurarak bu kadın sesidir, bu kadın topuk sesi. Erkek lap 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 yürür. Kadında bir ahenkli yürüme vardır. Siz topuklarınızla bile sinyal vermeyin. Sizi beğenen öyle beğensin. Aradaki rekabeti bozmayın diyor. Aradaki rekabeti bozmayın diyor. Tersten geliyorum. Evet. O senin gösterdiğin, teşhir yaptığın her şey öbür kadında da var. Sen rekabeti bozuyorsun. Onun için bazı kurallar koymuş Allah. Bir tane şey koymuş. Örtünmenin ne kadar anlamsız olduğunu burstan gelecek. Bir merkez var şöyle. Burada bir merkez var. Bu merkezde kim var? İnsan eşi var. Evet. Eşler birbirini çırılçıplak görebilirler. Gayet doğal. Bakın burada nokta. Yatak odası. Onun dışında kim var? Çocuklar var. Anne baba var. Hadi Evet. ailede diğer anne babalar. Benim nenem, dedem var. Onların bizi öyle görmesi gerekmiyor. Elbette. Değil mi? Çırılçıplak görmesi Yok. gerekiyor. Ya sadece karı koca arasındadır Ama bu. o kadını da yani çarşaf mı gideceksiniz içeride? Bu da yanlış. O da yanlış. Kadın bir serbest rahat olmalı. Evet. Dışarıda yasak, orada yasak. Kadını Evin- bohçalamışsınız. evinde ne Simsiyah yapacak? çarşaflar içine. Perdeleri kapatmışsınız. Tülleri kapatmışsınız. Güneşlikleri kapatmışsınız. Bir de sokmuşsunuz bütün insanlar. Ya, bu kadar kitap var. Evet. O kadar. Bunlar hepsi Resul. Evet. Bunlar atanmışlar. Evet. Bir de seçilmiş olanlar var. Nebiler Allah tarafından gönderilmiş kişiler. Resuller nebilerin bazıları üzerine kitap indirir. Hak ederek kazanmışlardır. Rasuller ise hak ederek kazanmışlardır. Ne Resul ne Nebi olmayan ama Allah'ın kitabını çok iyi bilen, anlatan kişilerdir Rasuller. Bitti. Evet. Dediğimiz oldu yani. Bu kadar net. Evet, bu kadar Yani net, açık. Nebi ne demek, Resul ne demek, Rasul ne demek? Evet de Resul var tabii. Evet. O R çünkü 2 harftir. Şeyi kaldırdılar ince R'yi. Yerine kalın R'yi koydular. Ra diye. Bu sebepten Ra'nın yanına üstün konduğunda R'nin üzerine üstün Evet. konduğunda onu Ra diye okutturuyor. Ama bir de şu var. İnce R'yi hatırlatmak açısından. R'nin yanına ince R'yi silmişler. Evet. Silmişler. Böylelikle onlar Yani da mesela- hepsini Resul Tabii, olarak İngilizce okuyorlar. writer diyorum. Writer. Evet. Writer demedim. Evet. Bir ince R de vardı Arapçada. 38 harfti. Yani 28'e indi. Bir de lam elif yaptılar. 29 oldu. Evet. Peki öbür harfler ne olacak? Ş nerede? Evet. J nerede? Bunlar yok. P nerede? P de yok. Hatta Araplar ben gördüm çorba diyemiyorlardı. Şurba. Şorba böyle O diyorlar. harfi de bile yapamıyorlar. Evet, bazı harfler yok Araplarda. Bayağı yok. Bayağı yok. Maalesef
hani Kureşçe o zaman yokmuş. İşte Kureşçe'ye Diğer harfi var mı? evet. Kur'an'da inişine göre söylüyorum, Nebat alfabesine göre. Hayvanın adı Gemel. Cemel değil ama G harfi yok. Nasıl yazacaksın? Evet. Ya gayinle yazacaksın Gamel diye. Ya Cemel diyeceksin. Dilim dönmedi hesabı. Ama o güne kadar Nebatiler, Aramiler, bütün İncil'lerinde deveye Gemel diyorlar. Gemel. Evet. Cemel. Evet. Sonradan olmuş Cemel. Cemel çünkü Arapça uyduramadık. Evet. G harfi yok. Evet. Evet. Şimdi Dabbetül Arz bir tek şeydir. Bir tek şeydir. Önce ne olduğunu anlatayım. Mehdi değildir. Mehdi'yi bütün insanlar görecekler. Onların bayrağı olacak Mehdi'nin. Mehdi insanların bayrağı olacak. Mehdi'nin yer altına girip çıkma diye bir şey derdi yok. Öyle bir şey yok. Evet. Fakat Dabbetül Arz denen kişi adından da belli. Allah'ımız Rabbimiz onun yer altında debelenen anlamında ya da dip, İngilizce the deep, dipteki anlamında ya da dip dalgası anlamında bir isim yüklemiş Allah ona. Şimdi neden bu önce birinci şeye cevap verelim, soruya cevap verelim. Kesinlikle Dabbetül Arz Mehdi değildir. Kesinlikle değildir. Evet. İkinci olarak Dabbetül Arz şöyle biridir. Bir tek başına kişidir. Orada çoğul yok yani. Dabbetül Arz yerine işte dibbe falan diye bir şey geçmiyor. Dabbetül Arz bir tek kişiden anlatılıyor. O kişi diyor yerdedir diyor. Bu Kur'an'da nerede birkaç yerde birçok yerde Dabbetül Arz işaret edilmiştir. Bunlardan bir tanesi ayetlerde Allah yere gireni, yerden çıkanı hepsini bilir, takip eder, izler anlamında ayetler var. Evet. Evet, isterseniz ayetleri Okuyalım, okuyayım ben hemen size. okuyalım. Az önce söylediğiniz ayeti okuyorum. 34. surenin 2. ayeti. Yere gireni, oradan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O Şimdi rahimdir, gafurdur. Evet, şimdi anlatalım. Şimdi hepsini anlatalım. Şimdi önce bir, hemen okuyalım. Bir, o Allah Yere gireni. yere gireni. Burada bir tek kişiden bahsediyor. Girenleri değil. Ama mesela Allah gök ve yer ve arasındakiler çoğul yapıyor. Allah onu çoğul yapıyor. Gök ve yer Ve arasındakiler diye çoğuluyor. Ama burada bir tek kişinin indiği çıktı belli. Yere girip yerden çıktığı belli. Ayrıca Hazreti İsa ve zaman çekmecesi dediğimiz yerde yükselen ve gelecek çağlarda 300 yıl sonraki çağlarda ortaya çıkacak olan gerçek Mehdi. Yani herkes Mehdi diye ortaya çıktı ama Mehdi 300 yıl sonra gelecek. Bunu çok biliyorum. Evet, boşu boşuna çıkıyorlar. Boşu boşuna yani. çıkıyor, evet. Reklamını yapıyorlar. Tabii. Yani Hasan Mezarcı'nda kulaktan çınlasın. Önce Mehdi'ydi sonra İsa Sonra oldu. İsa oldu, değişti. Tanrı olması da yakındır. Eyvah eyvah. Ya neyse. Eyvah eyvah. Şimdi dostlar, burada anlatmak istediğim şu. Bir tek kişiden bahsediliyor. Ama İsa ve diğerleri, hani diğerleri derken tabii Mehdi grubunda anlatıyorum. Bütün bunların bir zaman çekmecesinde yukarı gittiği zaten aşikar yazılmış. Belli o da. Dolaylı olarak belli tabii, açık açık yazmıyor ama anlatınca çıkıyor ortaya. Evet. Okuyoruz şimdi. Tekrar devamını okuyalım onu. Evet, yere gireni, oradan çıkanı, Evet. gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O rahimdir, gafurdur. Evet. Zaten öyle bir şey geliyor. Güzel bir görüntü geldi. Evet. Gelmek üzere. Evet, bir şeklimizi de alabilir miyiz arkadaşlar ekrana? Bu şekilden anlatırsa kaptanım herhalde daha güzel idrak olacak. Buyurun kaptanım. Evet, çok teşekkür ederim. Anında, çalışılmadığı halde anında çizip gönderiyorlar grafik arkadaşlarımız. Evet, teşekkür ediyoruz Çok onlara teşekkür ayrıca. ederim. Az buçuk değil. Evet. Az buçuk değil. Çok çok teşekkürler. Evet. Şimdi bakın, Tarık seması gök veya burç seması veya işte bir takım semalar var. Şiranın olduğu yer falan gibi. Onlar birer tane. Bir sema. Halbuki diğerleri 7 kat gökyüzü dediği. Semavat
O bakın gökyüzü yazan yer 7 tane. 7 kat, 7 kat. tabaka. Sonra yer ve gök arasındakiler var. Evet. Kaba bir örnek ama çok güzel bir örnek. Sonra yeryüzü var, yani dünya var. Allah ne diyor? Gökleri ve yeri 7 kat yaptık ve yeryüzünde misli yaptık. Yani bir 7 de ona verdik. Evet. Aslında diyor. Yeryüzü de 7 kat. Fakat bakınız, dabbet arzı, yeraltı diye bir şey var orada. Evet, En yeraltı altta. bir koyu yeşil olarak gösterilmiş. Şimdi koyu yeşilin anlamı şu. Yerin altına girip çıkan tek kişi. Evet. Yerin altına girip çıkan tek kişi. Peki diğerleri nerede? Hani sadece bu mu girip çıkacak? Onu da yukarıda yazılı. Dabbet arzı yeraltı en yukarıda yazılı. Evet. Çünkü Tarık seması veya gök veya şu masanın üzeri gibi dümdüz olan bir mahşer var. Mahşerde sema uzatılmış oluyor. Yer uzatılmış oluyor. Evet. Aynanın üzerindeki cam kalınlığında. Evet, düzlenmiş İkisi, oluyor. evet. Yani gök aynanın camı, de aynanın sır olan bölümü. sır kısmı. Olan bölümü. Onun altında ne var? O siyah sırrın altında mezarlar var. Evet. Oradan başlayacağız ya. Oradan ot gibi biteceğiz oradan. ot gibi bitmeye başlayacağız. Evet, Dirilme artık noktası. bizi kimse doğurmayacak. Biz ot gibi bitkisel olarak doğacağız. Bitkisel olarak. Evet. Bir gün hayvan anlatırım, gibi değil, bir gün bitki anlatırım. gibi. Evet, mahşer konusuna da girebiliriz. Mahşerde anlatırım. Çünkü toprak saksı gibi olacak orada. O saksıdan bakla biter gibi diye geçiyor. Bakla biter gibi insanlar diyor. Bakla çok hızlı üreyen bir bitkidir. Ekersiniz, haftaya bakla yemeye başlarsınız. Yani öyle bir şey bu. Evet. Ondan sonra neyse onu örnek vermişler. Şimdi dabbet arzı yeraltı ve dabbet arzı yeraltı hem yukarıda hem aşağıda. Nasıl oluyor bu? Evet. Çünkü yukarıda Tarık seması yazdığımız şeyi belki de düzeltmemiz gerekecek. Mahşer oluyor. Mahşer oluyor. Mahşerdeki gök. Evet. Mahşerde güneş üzerimize uzatılacak ya. O düzlenince mahşer oluyor, Evet, Tarık seması. güneş uzatıldığı zaman o gökte olacak güneş. Evet. Yani gene Tarık seması doğru. Zaman yolcusu içinde Tarık seması. Evet, o da zaten O da mahşere aynı şey. uğruyordu Evet. mutlaka. Şimdi orası madem ki böyle düz bir yer, en yukarıdan bahsediyorum, aşağı inmedim. Evet. En yukarıdaki dabbet arzı, yani dabbetülün olduğu yer, dabbetül arzın olduğu yer düz bir kere. Bunun altta ne var? Yeraltı olduğu için mezarlar var. Mezarlar var. Demek ki hepimiz bir gün dirileceğimiz gün, hadi kalkın dirilin, bakla gibi bitin bakalım yerden dendiğinde dabbet olacak herkes. Evet, yer altından doğru yaratılmaya başlanacak. Herkes çıkmış olacak. Herkes çıkmış. Herkes çıkmış olacak. Fakat bir kişi var ki sanki ölmeden ölmüş. Ha, Yani evet. onlar ileride ölecekler. Bu kişi dabbetül arz sanki ölmeden ölmüş gibi en aşağıda tek başına yere girmiş, yerden çıkmış. Her iki türlü Evet. çalışıyor. Evet. Şimdi dabbetül arzın hem yukarıda hem aşağıda olmasının sebebi, şöyle düşünün onu. Herkes dabbet olacak diyorum gelecekte bir gün. Herkes gelecekte bir gün dabbet olacak. Çünkü yukarıda gözüküyor. Evet. Onun için öyle. Fakat dabbet bir tanedir. Yere inen ve çıkan, yer altına inen ve çıkan olduğu için, bir tane olduğu için konuşuyoruz bunu. Dostlar, ölmeden ölü sırrı gereğince nice şehitler var. Dabbet gibi davranıyorlar onlar. Dabbetül arz gibi. Fakat onların böyle bir görevi yok. Çünkü dabbetül arz bir kişi, bir tek kişi. Bir tek kişi olmak zorunda. Bunu niye anlatıyorum? Mesela Cebrail aleyhisselam bir tek kişidir. İkinci Cebrail var mı? Melekler çok. Ama ikinci Cebrail diye bir şey yok ortada. Öyle bir şey yok. Demek ki her katta bir şey var. Mikail aleyhisselam var. O da bir kişi. İkinci Mikail aleyhisselam yok. O şeyler, katmanları getirip iletirsek. Evet, güzelce. arkadaşlar bir şeklimiz vardı. Gök katmanlarının olduğu bir şeklimiz vardı. Onu ekrana alabilirsek orada daha rahat bir şekilde anlatabiliriz.
kondansatör gibi olan bir şekil vardı. Ya ben burada geldi, orada çıkacak Evet, şimdi. Yani, geldi. bakın, Allah bir tane yukarıda. Doğru mu? Evet. En yukarıda Allah bir tane. Sabit arş. Evet. Dönen Allah'ın değil. arşı. Nefisur, İsrafil. Bir tane İsrafil var. Doğru mu? Doğru. Alta geçiyoruz. Levh-i Mahfuz'da 2 kişi var. Defteri tutan 2 kişi. Birinin adı Haydar, birinin adı Yahya. Yahya. Ya da Hızır'la. Hıdır Ellez yani. Öyle ikisi. Hı. Ondan sonra aşağı geliyoruz. Bakın orada 2 tane var. Aşağı geliyoruz. Sidretül Münteha. Yani Cebrail. Meva cennetin olduğu yer. Meva cennetin Evet, olduğu o yer. dümdüz yer. Orada da bir Cebrail var. Dünya semasına iniyoruz. Mikail Aleyhisselam var. Dünya arz, Azrail var. Tek melek. Evet. Nasıl diyeceksin? Öldürüyor ya. Karıncaları da öldüren o. Kavanoza düşüyorlar ya karıncalar. Boğuluyorlar. Evet. Şeker uğruna bak. Şeker hastası onlar. Şeker hastası. Ya, evet. Şeker bayramını kutluyorlar. Ben espri yapınca daha çok sevildiğimi söylediler. Onun için bana yasak koymayın. Tamam mı? Espri de gitsin, yerini bulsun. Aynen. Onu söyleyeyim, ben yıllarca Gırgır'da çalıştım. Ha, nasıl çalıştım? Karikatürist olarak değil. Ama size o kadar yığınla espri gönderdim ki şaşarsınız. Tabii onlar o zaman Gırgır dünyanın ikinci satan kitabı dergisiydi. Allah rahmet eylesin. İkisi de vefat etti. Aral kardeşler. Oğuz Aral, ve Tekin Aral. Tekin Aral'la pek aram yoktu. Çok şeydi o. Benle mesafeliydi. Ama Oğuz abi öyle değildi. Geride elini böyle omzuma koydu. Ya senin fallara hastayım ya falan filan. O mektupları ne zaman vakit buluyorsun, okuyorsun falan der dururdu. Evet. İyi bir insandı. Biliyorsunuz bünyesinde çıkıyor. Günaydın Gazetesi, o zaman çalıştığım yer. Günaydın Gazetesi'nin bünyesinde çıkıyor Gırgır. Aynı dergide, oradaydı. Sonra dejenere edildi bir takım insanlar tarafından. İşte limon, leman falan garip şeyler oldu. Lemanyak oldu. Evet. Öyle. Her neyse. Evet. Hatıralar bitti galiba. Evet, hatıralar güzel hatıralar. Yani Evet, rahatladık mı şimdi? Evet. Gırgır dergisinin şeyini anlattım. Evet, Olayı. orada da çalıştığınız çıktı. Tabii. Bu da çok iyi Çalıştım oldu. derken gelip alıyorlardı o gençler. Evet. Esprileri, Tabii Cem karikatürleri Özer falan da o zaman lise öğrencisi falandı yani. yani takılıyordu o zaman. Tabii lise. o bile yani şey derdi. Efendim ne diyecektim? O karikatürist ama Cem Özer. Evet, karikatür. Daha sonra One Man Show yaptı. Yani stand-up yaptı. Sonradan işte Amerika'da gitti, okudu Leman Kültür'de çalışmaya başladı. falan filan. Öyle, Evet. En son şeyde kalmıştık kaptanım. Dünyada arzda Azrail Azrail var. tek melek Azrail olarak. Aleyhisselam var. Bakın niye Azrail tek biliyor musunuz? İster bir bitki ölsün, ister maydanoz pörsüsün, ister yumurta kırılsın. Hepsini bir tek melek hallediyor. Azrail. Evet. O kadar hücrelerimiz var. Mesela şöyle yaptığımda elinde 40-50 kepek düşüyor. Evet. Onlar ölüyor. Onları bile Azrail canına alıyor. Azrail bir kişi. Onun için Allah ona özel bir şekil vermiş. Diğer melekler gibi şöyle böyle dememiş. İsrafil, Mikail bilmem ne dememiş. Cebrail dememiş. Ne demiş? Melekul Mevt. Melekül Mevt. Evet. Değiştirici melek. Değiştirgeç meleği. Yerine koyan melek. Evet. Ya da kapıyı açıp o tarafa götüren melek. Mevt, mevta, meyyit bu kelimeler şu anlama geliyor. Herkes ölü zannediyor. Mevta işte ölü. Ama öyle değil. O kelime nasıl biliyor musunuz? Ömrünü bitirip, dünyadaki ömrü bitirip ebedi hayata doğan demek. Evet. Dünyadaki geçici ömrü 70-100 seneyi. Ömrünün süresini bitiriyor. Ama geçici kalıcı hayata da ama Allah kadar kalıcı. Evet, Artık sonsuz. ölüm yok. Ölüm yok. Ölüm yok. Evet. İşte bu bakımdan sevgili Ergeç, dünya arz Azrail tarafından, fakat Kur'an'da Melekül Mevt adıyla geçiyor. Yani
değiştirgeç meleği. Herkes ölüm zannediyor. İşte Mevta'yı nasıl bilirdiniz? Evet. Hani falan. Neyse. Ölümü de korkarak Tabii. düşünüyorlar. Halbuki ayet ne diyor biliyor musunuz? Ayet. Onlar derler ki canlarını tam teslim ettiklerinde. Evet. Korktuğumuz ölüm bu muydu? Bu ayet. Evet. Korktuğumuz ölüm bu muydu? O kadar korkardı, Ama planlardı. nefis korkuyor. Evet. Nefis korkuyor. Nefis şöyle algılıyor ölümü. Bir çuval var, çuvalın içinde dikenli tel var, çıkacak. Çıkamıyor. Takılmış çuvala çıkamıyor. Nefis böyle algılıyor ölümü. Halbuki Allah bize diyor ki böyle algılıyorsunuz ama o işte kafası kesilmiş tavuğun koşması gibi. Ama diyor tavuk koşuyor ya kafasız tavuk. Beyni yok herhalde. Beyinsiz Her neyse, koşuyor. o koşuyor ama düşüyor devriliyor artık. Ölmüş oluyor. Zombi tavuk. Orada tavuk da aynı şeyi söylüyor. Korktuğumuz ölüm bu muydu? Evet. O da canını rahatlıkla vermiş oluyor. Evet. Şimdi bunları niye geldik buraya? Evet şimdi bilgi Dabbetül olarak. Arz. Dip dalgası. Ben neden dip dalgası dediğimi söyleyeyim önce. Arza gireni çıkanı bilir diyor değil mi? Evet. Allah. Peki bu niye anlatıyor? Dalgayı. Evet. İndi çıktı, indi çıktı. İndi çıktıları anlatıyor. Yani dalga olayını anlatıyor. Şu sonuca varabilirsiniz. Dabbetül Arz eğer dünyadaysa parçacık konumundadır. İbrahim gibi bir insandır. Normal bir insan. He. Evet. Ama aşağıya indiği zaman dalgacıktır. Evet. O zaman dabbe oluyor. Dabbe oluyor. Şimdi diyeceksiniz dalga nedir, parçacık nedir? Bu hepimizin doğası. İkiliyiz biz. İkiliyiz. Hatta bir yarıktan iki kişi geçmiyor muyduk? Bir yarıktan geçip iki kişi olmuyor muyduk? Evet. Bir parçacık İbrahim, bir de dalgacık İbrahim. Evet. Çift Sonra çift yaratılmanın gereği. evet tekrar ikisini üst üste getirdiğimizde sen oluyordun. Evet. Buna dualite deniyor. Evet. Şimdi demek ki Dabbetül Arz hakkında söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi peki Dabbetül Arz'ı bulalım ayetten okuyalım. Tabii hemen bakıyorum. Nem 82'de de bir ayet vardı. Olur o da olur. Nem Çok 82 var çok. 17 tane var. Ben saymıştım. Söylenen başlarına geleceği vakitte onlar için arzdan bir dabbe çıkarırız da insanların ayetlerimize yakın ile inanmadıklarını kendilerine söyler. Şimdi önce ne diyor birinci cümleyi? Söylenen başlarına geleceği vakit. Yani vakitte. o ne oluyor? Kavil kelime. Kavil. Evet, kal. Kavil. Söylenen kavl. Kul kelimesi var ya. Kul. Evet, kul. Kul kelimesi. Söylemek. Kavil. Kavil ne oluyor? Allah'ın meramı anlamına geliyor. Şimdi filanca tarikatın şeyhine göre namaz şu kadar vakitli, şu kadar rekattır. Öbürüne göre şu kadar bu kadardır. Bilmem hani hep arkaya şey getiriyoruz ya bir i harfi getiriyoruz işte. Süleymani falan gibi. Evet. O i harfleri yok. Sizin mensubiyetiniz de yok. Yani ben Hanefiyim falan o i harfi yok. Şafii o i harfi yok orada. Allah'a dini diyor Allah'a has kılın, Allah'a mahsus kılın. Herkes Allah'ın yerine konuşmayacak. Allah buyuruyor ki sen dini Allah'a mahsus, has kılacaksın. Anlamı ne bunun biliyor musunuz? Allahi olun. Bırakın işte İsevi, Musevi, Muhammedi bırakın. Allahi olun. Allahi olun. Peki kavil ne demek? Kavil öbür adıyla meram. Meram. Allah'ın meramı. Evet. Şimdi filanca efendiye göre geçsiniz diyor bunları. Allah'a göre nedir? Kur'an'ı indiren kim? Allah. Evet. Allah'ın aklından geçen nedir? Evet. Onu anlatılması için şey diyor. Allah diyor ki siz şimdiye kadar o ayette kendi kendinize gelin güveyi oldunuz. Abi nasıl oluyor ya? İnsan kendi kendine nasıl gelin güveyi? Ne bileyim ben bilemiyorum. Denemedim. Hem gelin hem güvey. Bir de ne şişası ne kebap. Ne demek o? Yani, Nasıl yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Nasıl yemek yiyeceğiz? Yani. Hay Allah neyse. Ne şiş yansın ne Evet. kebap. Güzel. Evet, affedersiniz. O kadar bir güleceğiz, gülümseyeceğiz. Evet, aralarda gülme arası veya espri arası ki Evet. söylenenler Akılda akılda kalsın, aklımıza Eğlendirirken otursun. öğretmek bizim görevimiz. Ben öğretmenim biliyorsunuz, pedagog öğretmenim.
formasyon kursu almak bir tarafa, veren ve onun kitaplarını yazan öğretmenim. Evet. Falan filan yani. Evet, evet. Methetmeyeyim kendimi şimdi. Evet, Şeytanda vardır kibir, bizde olmasın. Yok estağfurullah, öyle Bizde olmasın, öğretmezsiniz bizde olmasın, kaptanım uzak siz. dursun. Evet, sevgili Ergeç'le konuşuyoruz. Ayeti tekrar Evet, edeyim bir ben. daha okuyorsun. Söylenen başlarına geleceği vakit de onlar için arzdan bir dabbe çıkartırız. Bu söylenenin kavl olduğunu söyledik burada. Evet. Da insanların ayetlerimize yakin ile inanmadıklarını kendilerine söyler. Evet, biraz doğaçtırmış kelime ama Evet. yakin kelime kökü ne? İkna. 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 Evet. Kelime kökü ikna etmek. Aklen ikna etmek. Evet. Yani yoksa yakinin yakın kelimesiyle ilgisi yok. Dün de tersi bir durum olmuştu galiba. Evet. Dün de tersi bir durum. Yakını yakin Yakin okum. demişlerdi ama yakındı kelime. Evet, Bugün de tersi. Evet. Yakin, ikna olmuş anlamında. Evet. Bakın o başa gelen ya harfi onu şey yapıyor. İkna olmuşsunuz, o noktadasınız. Çünkü ben çıktım ortaya, siz ikna olacak mısınız, olmayacak mısınız? Evet. O sorgulama noktasında o ya harfi onun için var. Evet. Mesela mahya da hayat demek. Hani mahya şey yazarlar ya Ramazan'da. Evet. Ha. Camilerin iki Ama caminin hayat arasında. mı diyorsunuz Ramazan'da? Ama Yahya da hayat demek. Evet. Ama Yahya ezelde yaratılmış. Mahya'yı usta yapmış oraya. Evet. Gibi, Gibi. düşüneceksin. Aynen, evet. Şimdi yakin kelimesini açıyoruz. İkna. İkna olmak. Evet, ikna olmak. Dostlar, Allah'ın bize niye yarattığını anlatayım. Allah gizli bir hazineyi bilmek istedi. Tamam, bunlar tamam. Bilmek nasıl bir şeydir? Akıl yoluyla bilinirsin değil mi? Bilgi yoluyla, bilim yoluyla. Bilim ve aklınızı işleterek bunu yapabilirsiniz. Bunlar da bir kenarda dursun. Fakat ikna ayrı bir şey. İknada algı yoktur. Algı, şeytan tuzağı, taassup hiçbir şey yoktur. İkna, aklın aklınızı siz kullandığınızda diyelim ki bir manivela var elinizde, çeviriyorsunuz, akıl kullanmak olsun. Oradan mesela bir tane gözleme çıkıyor. Evet. İşte ona ikna deniyor. Evet. İkna olmak böyle bir şey. Böyle bir şey. Aklın kendini ikna etmesi. Evet. Bir daha söylüyorum. Aklın kendini, seni beni değil, nefisleri değil. Aklın sahibi, kim kullanıyorsa aklın sahibi odur. Siz halen aklınızı kullanamayacak mısınız diye, kullanmıyor musunuz diye kaç ayet var. Yığınla ayet var. Evet, çok yığınla. ayet var Kur'an'da. Evet, çok var. Aklı, bakın bir makinedir, kullanacaksınız. Aklı kül diye bir şey var. Ortada geziyor. Hava gibi, oksijen gibi. Siz onu alıp kullanacaksınız. Oksijeni alıp kullanmıyor musunuz? Ciğerlerinize çekmiyor musunuz? Bakın oksijeni kullandınız. Onu da alacaksınız. Demek ki ikna şudur. Allah bilinmeyi istedi. Bilmek bilimle olur. Bilim de ikna ile olur. Aklı kullanarak ikna ile olur. O halde ortaya çıkacak olan dabbetürasyonu diyecek. Siz kendinize göre yorumlar attınız. Ama oysa Allah'ı meramına atmadınız. Allah'ın meramına göre onlar Evet, böyle. Evet. Şeytanın meramını anlattınız, Allah'ın meramını anlatmadınız. Evet. Siz algılarla yönetildiniz ve yönetildiniz. Saltanatlarla dejenere edildiniz. Ama hiçbiriniz yakin değilsiniz. Evet. Bunu söylüyor. Onu söylüyor ve diyor ki siz diyor kendiniz ne kadar yakin, ikna edilmiş görürseniz görün diyor. Daha değilsiniz diyor. Evet. Çünkü diyor bir dabbetüras çıkacak. Diyecek ki herkes silkinsin kendine gelsin. Ben yani dabbetüras olmaya yakın bir insanım ama vermezler bana. Yani değil mi? Evet, sizin hakikaten yaptığınız da öyle bir onu şey. yapıyorum. Evet. Allah'ın aklına ne geçti ayetlerde anlatıyorum. Evet. Ben Tanrı değilim ama oraya koymuş. Aklına ne geçti ben de onları anlatıyorum. Gayet güzel. Evet. Yani talibim ben şeye. Evet. Yani Dip dalgası en olmaya. çok yakışan da siz olurdunuz Evet, kaptanım. evet.
Teşekkür ederim. Rica Sağ ederim. olun. Ne demek? Doğruları Diyorum ya söylüyorsun. ben talip oldum kardeşim. Taliban olmadım. Ya Talip. ne Taliban'ı ya? Hep böyle yapıyorsun ya. Taliban'ı karıştırmamak lazım. Vallahi Boş ya. ver. Yani o güzel isimleri bile kötülüyorlar onlar. Evet ya. Demek ki dabbe arzı böyle bir şey. Yani arzın içine girdiği zaman o dabbe denen şey oluyor. Evet. Fakat yukarıda doğru çıktığı zaman normal. İnsan. Bayağı insan. Evet, bizden aramızdan Ya, bir insan gibi. Yani belki de Ergeç Bey'dir. Evet, bir Yani belli mi olur? Ama aşağıya tek başına inerse, Evet, tek başına. Evet. o zaman inansın kendine. Ben dabbetül arzım diye mesela. Evet. Yani o şey dediğimiz, dip dediğimiz boyuta, Evet. yani insanların Ama dip dalgası indi ve çıktı. Yere gireni, yerden çıkanı dediği için ve bir kişi olarak Evet. ilan ettiği için o bir kişinin de Allah'ın aklından geçeni ve ikna edici gücünü. Bakın diyor ki o kişi, siz diyor aklınızla kendinizi ikna edeceksiniz, ben havayım diyor. evet. Ben diyor doneleri verdim, aşure yapacağız ya 10 malzeme demek aşure. Evet. Aşur 10 malzeme. 10 malzeme verdim, sen aşureyi sen yapacaksın diyor. Onun için pasif gösteriyorlar şeyi, dabbetül arzı. Dabbetül arzla ilgili 80-90 tane uydurma hadis var. Efendim bir ayağı şeydeymiş, Yemen'deymiş. Evet. İkinci ayağı Fırat'taymış. Nasıl bir şey düşündüler acaba? Ben inanamıyorum. Bu palavralara inanamıyorum. Evet. Yani dabbetül arz şimdi haklılar. Şöyle haklılar. Kur'an'da bir ayetin değil, bir kavramın ya da şeyin, nosyonun 7 anlamı var. Sonra 14 anlamı var. Sonra 49 anlam var. Peki nasıl oluyor bu? Şöyle, dabbe dersem 49 anlam var. Dabbetül arz dersem 14 anlam var. Çünkü tamlama oldu. Çanak kale gibi. Evet. Kale ve çanağı yan yana getirip bir il oldu. Vilayet oldu. Evet. Yani artık vilayet artık ona öyle bakacaksın. Çanakkale direkt okunmaya başladı. Demek ki 49'dan manasını 14'e indirdik. Şu anda 14 anlamı var. Mesela yeraltı demek nedir biliyor musun aynı zamanda? Dinozor demek. Evet, dabbe dinozordur. Evet. Dinozor da bir dabbedir. Dabbetül arz değil. Evet, dabbe. Ama benim dediğim 14 anlamlardan biri de silisyum çipleri. Evet. Nereden geliyor? Topraktan. Topraktan. Ne getiriyor? Bilgi, meram, her şey getiriyor. Aynı dabbetül arzın getirdiği bilgi gibi. O Ama yine de o silisyum çip. evet. Halen dabbetül arz değil. Evet. Bunu anlatmaya çalıştım. Aynen. Tamam mı? Evet. Ama 7 anlamda dabbetül arzı vermem gerektiğinde dabbetül arz aynı zamanda bak indi çıktı diye bir şey geliyor yolda galiba. Ha, evet. Ha? Onu büyük ekrana da alırsak arkadaşlar. Evet. Yani çok basit bir dalga, dip dalgası da diyebilirsiniz. Ya bu şekilde. Aşağı inen dalga, aşağıya inen, ekside gözüken, çizginin eksisi de gözüken dalga yere gireni. Onun tersi yerden çıkanı. Yerden çıkan. Anlamına geliyor. Bunun tamamına dip dalgası deniyor. Tamamına. Bu da böyle bir şey. Evet. Yani o dibe indiği zaman Allah'ın meramını yukarıya çıkartıp insanlara anlatıyor. Evet. Yani bu deneyimi yaşayanlar var mı? Herhalde şehitlerde vardır böyle bir şey ama onlara böyle bir görev verilmemiştir. Sen git insanları ikna et falan denmez. Evet, Bir onların şeyde. öyle bir O şeyi yok. İşi başka. İşi başka. Yani Cumhurbaşkanı başka, bahçıvanı başka. Evet. O sarayda, ikisi de sarayda diye yani şimdi aynı adam olamazlar. Evet. Her neyse böyle bir şey işte bu. Bir de dabbetül arz kıyametin ilk alameti. Evet. İlk büyük alameti. İlk büyük alameti. Evet. Ortanca alametler bitti. Evet. Küçükler zaten bitti. Bina, zina falan filan. Ama ilk alamet, Büyük alamet. Büyük ilk alamet. Büyük alamet. dabbetül arzın bir özelliği daha var sevgili Ergeç Bey. Özelliği şu, diğer alametlerin tamamı şeyken sert, işte Yecüc Mecüc falan
İsa gelecek, herkes öldürecek. Evet, Bana böyle bir çok şey sert. üzerine. Ama Dabbetül Arz'ın bir özelliği var. Yumuşak. Bu ne demek yumuşak? Bir şey söyleyeceğim. Kadifeden bir şey giymiş elinde. Boks eldiveni, kadife. Kadife. Ama sert. Kadife yumruk. Kadife yumruk. Evet. Ama sert. Fakat baktığınızda yumuşak bir adam bu. Yumuşak derken tabii şey anlamda söylüyorum. Sertleşmeyen bir insan. Halbuki Mehdi öyle değil mesela. Mehdi sert. Bir intikamla dolu. Hazreti İsa 2 defa sert. Evet. Ne Astı, varsa astı, öldürüyor. kesti. Kim varsa öldürüyor. Önüne gelen şeytan dahil. Evet. Yani herkes öldürüyor. Sert, Böyle onlar sert. Yani çok sert. bu ilk alamet en yumuşak En yumuşak. alamet. Evet. Mesela bu 10 alametten 5'i bu tarafta oluyor, 5'i öbür tarafta oluyor. İki bükümüz ya. Evet. Hani çift yarık gibi. Evet. Yani Çift. tarafeyn gibi, tarafeyn. Evet. Günün iki yarısı tarafı iki gibi. bükümüne. Öbür tarafta başka alametler var. Güneş batıdan doğuyor. Ama nasıl doğuyor? Önce buraya şeyin gelmesi lazım. Dabbetül Arz'ın gelmesi lazım. Bu büküme, Evet. bu tarafa. En başta Dabbetül Arz burada O olması gelirse gerekiyor. güneş batıdan doğar. Nerede? Siz görmeyeceksiniz. Öbür bükümde. Biz Hastada- görmeyeceğiz. Siz görmeyeceksiniz. Evet. Onlar da Yecüc Mecüc'ü görmeyecekler. Evet. Yecüc Böcüc bu bükümde kalıyor o zaman. Ama Dabbetül Arz Yecüc Mecüc'ü size haber verecek. Meramını da anlatacak. Nasıl öldüreceğini de anlatacak. Evet. Ayrı mevzu. Evet. İşte Yemen'den bir ateş çıkması, 3 Yusuf, 3 yerin batması. 3 yerin Onlar bu batması. tarafta. Öbür tarafta. Fakat insan olanlar bu tarafta. İsa'ydı, Mehdi'ydi, işte 3M'di, 3M de insan. 3M'i göstermek için şey gösterir misiniz bana? O katlar vardı ya yeşil mavi. Onu bir daha alalım. Evet, o şekli alalım arkadaşlar. 3M'i göstermek için. Az önce girdiğimiz şekil vardı ya. Bir de Kur'an'da geçiyor da onu bulamazsınız ama şeyde geçiyor. İncil'de geçiyor. 3 magizyen, 3M, 3 sihirbaz, 3 magizyen, 3 Evet. mucize sahibi demek. 3 majisyeni bulur musunuz? Evet. Adlarını da verebilirim size onların. Çok önemli onların adları. Baltazar biri. Baltasar yazarsanız, Balthasar şeklinde yazarsanız. Evet, Baltazar. Kaspar, Kaspar. evet. Onları bize gönderirseniz Biz de biz de buradan bakalım. Evet, buradan yorumlamaya başlayabiliriz. Onlar da gelecektir, bekliyoruz arkadaşlardan. Şimdi bakın yukarıda Levh-i Mahfuz diyor ya, Evet. 2 kişi var. Yahya ve Haydar. Onlara 2M deniyor. 2M. 2 tane majisyen. 2 mucize. majisyen, evet. Üçüncü nerede? Üçüncü şöyle oluyor. Anlatayım. Diyelim ki İsa göğe alındı. Evet. İsa göğe alındı, öyle diyelim. İsa göğe alındığında 3. oluyor. O ikisinin yanında 3. kişi oluyor. Veya şöyle bir şey oluyor İsa'dan başka. Evet. Evet, mesela dünyada o sırada kim var? Diyelim ki Dabbetül Arz var. O da 3. oluyor. Evet. 3M'in arasında yani 3M O ikisi zaten var. Yahya ve Haydar zaten ikisi Hıdrellez. İkisi zaten var. Yahya ve Haydar'ı şöyle anlatalım size. Tamam. Hadi Yahya ve Haydar'ı şöyle anlatalım demiştim. Yok arıza düzeldi mi? Düzeldi. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle anlatalım. Onlar bir merkezde, hep anlatmıştım, bir daha söylüyorum. Bir merkezde benim şekil ya da şöyle ben kalemi böyle tutayım görebilirseniz. Gördünüz mü? Tamam. Evet. Bu merkezden biri zamanda geri, biri zamanda ileri giden 2 kişi Yahya ve Haydar. Bunlar tek bir noktanın olduğu yaratılmasında sonra da üflendiğinde
Buna şeyde kuantum fiziğinde ve kozmolojide evrenin ani şişmesi deniyor. Ani şişme. Ani şişme teorisi. Evren aniden şişince Kuzey Kutbu Yahya, Güney Kutbu Haydar olmuş. Genişleme devam etmiş. Üçüncü bir kişiyi de genişleme alttan üstten de olduğu için şu dört şey gibi, Evet. dört yön gibi alttan üstten de olduğu için üçüncü eme de değiyorlar. Yani Üç kişi oluyor onlar. Evet. Şimdi bu genişlediği için hem böyle genişliyor hem küre olduğu için aşağı doğru genişliyor. aşağıda da. Aşağı doğru genişlediğinde üç kişi oluyorlar bunlar. Bu üç kişi, üçüncü kişi sabit insan değil. Evet. Peki nedir? Ben söyleyeyim. Bir tanesi çok çok önce, tufandan önce Hazreti İdris'ti. Üçüncü hem Hazreti Evet. İdris o zaman. Evet. Yani bu zamana göre Tabii değişiyor tabii mu kaptanım? tabii değişiyor. Zülkifli Aleyhisselam'dı. Azra Aleyhisselam'dı. Evet. Ama bunlar o kadar eski ki, ama hepsi de gökte başka bir yerde. Hani ölmüş bitmiş kişiler değil bunlar. Hiçbiri. Mesela İdris yüce bir makama kaldırdı. İşte şey geldi. Üç majisyen geldi. Evet. İncil'de bahsedilen. Evet. Şimdi bunlar İncil'de, bu tabi resim olarak geldi. Ayet olarak da ya da bab olarak da okunduğu zaman Ayet olarak değil de bilgi olarak olur. Tamam, daha iyi. müneccimler veya maguşlar Latince Müneccim, kohen, kahin demek. Müneccim, kahin. Latince magus, Farsça Magnus, sihirbaz veya mucize yapan demek. Evet. Hristiyan geleneğinde bebek İsa'ya Hristiyan geleneğinde bebek İsa'ya Yahudilerin kralı olarak hürmetlerini sunmak için doğudan geldiğine ve hediye olarak altın, günlük ve mür getirdiğine inanılan soylu hacılar. Şimdi tabii ki böyle değil. Ama üç majisyen derken daha onun evliyatı vardı. Biz buna nerede bakıyoruz? İncil'de. İncil'den önce ne vardı? Tevrat. Tevrat'ta ne var? Orada da üç majisyen var. İsimleri böyle olmasa da var. Evet. Kitab-ı Mukaddis'te Maguşlardan sadece Matta İncil'inin 2. bölümünden bahsedilir diyor. Orada geldi. İsa'nın Kral Herodes devrinde Yahudiye'nin Beytlehem kentinde doğmasından sonra Beytüllahim, evet. bazı yıldız bilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle Yeruşalim, dediler. Kudüs. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. 23 kral Herodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Tamam, bunlara gerek yok çünkü o bilgiler Evet. sadece bir göstermek istemiştim. Bu göstermek isterken de aslını anlatayım size. Yahudiler Beniat Biriat diye bir şeyle Beniat gibi, evet, öyle bir şeyleri var. Bunlar üç majisyenler. Ben Bini oğlu demek. Evet. Mesela Ben Hur, Hur'un oğlu, yani Özgür'ün oğlu, Hür'ün oğlu anlamına geliyor. Şimdi bu Yahudilerde üç tane majisyen vardır. Üç majisyen vardır. İkisi hiçbir zaman ölmezler. Hiçbir zaman ölmüyor. Ölmez. Onlar hep diri derler. Üçüncüsü her çağa gelir onları tamamlar. Evet. Üçüncüsü. İsimleri çok benziyor. Gene öyleler. Evet. Ama Magus veya Maguş doğrusu bu. Şey demek, mucizeler yaratan adam demek. Mucizeler yaratan kişiler demek. İşte aynı şey, biraz önceki şeklimize dönersek, üç majisyeni anlatacağım. Tamam. Kaynağını anlatacağım. O kondansatör resmini tekrar Evet, alalım. evet. Ağaçlara- Mavi yeşilli olan. Geldi. evet. İşte bakın, yukarıda Levh-i Mahfuz diyor ya, 3. katta. Evet. Yahya ve Haydar var. Şimdi gördünüz mü? Bizdeki majisyenler de bunlar. Evet. Majisyen sihirbaz demek. O anlamda almayın. Anladım. Onlar o manada Evet. alıyorlar. Bilgileri, düşünceleri Evet. ona yetiyor. Evet. Halbuki asıl olan ve gerçeği Bunlar. Yahya ve Haydar'dan oluşuyor. Evet. Evet. Üçüncüsü de Dünyada herhangi bir çağda nereden geldiyse üçüncü de onları tamamlıyor. evet. Tamam. Hangi çağdaysa böylelikle üç Majisyen deniyor üç bunlara. majisyen. Evet. Ya da
tam Arapça gizli bilimlerde adı misak elçileri. Misak nedir? Sözleşme. Sözleşme, ahit gibi. Evet. Sözleşme, akit de var, ahit de var, bir de misak var. Misak kutsaldır. İki kişi arasında senetleşmek değildir. Evet. Ahit, misak Allah'a verilmiş sözdür. Evet. Allah bizi daha hiçbir şey değilken, saf akılken yarattığında kalbi berada sordu. Allah sordu. Onları biliyoruz. Daha da anlatırız onları ileride. Ben sizin Rabbiniz değil miyim falan gibi. Sonra da şunu sordu. Ben sizin Rabbinizsem misak yapalım, imza atalım. Evet. Misak. Misak meclisi oluşmuş oluyor böyle. 3 kişi arasında misak meclisi oluştu. Evet. 3 kişi arasında. Şimdi daha buraya dayanıyor bu şey. O kişilerden ikisi orada, Yahya ve Haydar. Evet. Şimdi bakın, bir de daha önce Kılıç kardeşimiz vardı. O mesela soruyordu, hangi peygamber üstün? Bizim peygamberimizi sen küçük mü görüyorsun falan yaptı ama bakın, Yahya ve Haydar'a bakın. Evet. Yani nerede adamlar, bak ne kadar yukarıdalar ve sağlar ikisi. Şu anda sağ, ikisi de sağ. Yaşıyorlar. Halen yaşıyorlar. Evet. Hazreti İsa'da 3 kişiler. Evet. Hazreti İsa'da. Tabii o da var. Evet. Zaten Hızır'la ilgili birçok bilgide mevcut. Evet. Kur'an'da da yolculukları var ki Yahya peygamber de öyle. Evet ki bunların kodları var. Kodlar M harfinde geçerli. Misak meclisi 2 M. 2 tane M. Misak meclisi. Evet. Yani bir sözleşme meclisi var. Bu kodlardan bir diğeri de şöyle. Mehdi, Mighty. Evet. Mesih, bakın hep M harfi. M harfiyle. Evet. Gördünüz mü? Ve Mitra, yani Maitreya. Bir şey daha var. Mehdi'nin üstünde bir sistem daha var. Onda da Almighty. Yani Allah'ın kudreti var üzerinde. Evet. Şu nasıl yazılıyor biliyorsun. Al-M-I-G-H-T-Y. Evet. Almighty. Mighty'yi vermiştik. Üzerine yanına da İngilizce all kelimesini getiriyoruz. A-L 2 tane. Yani 2 L değil. Tek L getiriyoruz. Al, hani almos gibi. Almos. Okay. Yani neredeyse kelimesi var ya onun gibi. Almighty. Evet. Bu da Allah'ın kudret adıdır. Demek ki Maitreya kimdir dersen Maitreya kimdir? Tabii sapıklara göre, şeylere göre, Hindistanlara falan göre Mitra bir tanrı. Astarte ve Mitra diye 2 tanrı var. Onlar değil bizim derdimiz. Evet. Bizim derdimiz Maitreya gelecektir. Buna inanmayan hiçbir uygarlık yoktur. Maitreya diyor, Mitra demiyorum. Ya çok önemli bu söylediğim şey. Söz çok önemli. 3 tane isim saydım gene size. 3M olmuş. Hep 3M. Kodladığım için böyle oldu. Diyeceksin şimdi bu gizemler mi yaratıyorsun? Kriptoloji mi? Ama vallahi böyle. Durum bu yani. Evet, yapacağım bir şey yok. Maitra'da yani şu şekilde. Evet, Maitra'ya bakın bu bozulmuş şekli. Yani bu sonradan. Mitra bu değil yani. Evet. Mitra bu değil. Mitra'nın şeyi Almighty. Al yazılı Mikti, M-E-T. Evet. O adam ama bu o değil. Evet. Bu o değil. Ona ithafen veya benzetilerek mesela yapılmış. Mesela bana şey verin, eğer bulabilirseniz oradan Nuh suresindeki şeyi verebilirsiniz bana. Orada mıydı? Galiba oradaydı. 5 tane ilah adı vardı. Adı. Evet. Birisi Yavuz, birisi Yevüke, işte Ved birisi, birisi Nisra. Evet, 5 ilahın isimlerinin geçen ayeti alabilirsek arkadaşlar. Ben size anlatabilirim. Bunlar neden böyle? Kod bunlar. Allah bile kod okuyor. Evet. Garanik vakası nedir? Lat, Uzza, Menat anlatıyor değil mi? Allah 3 kod kullanıyor. Allah neden olmayan ilahın adını kullansın? Evet. Kod kullanıyor. Kod ismi yazıyor. Kod yapıyor. Üzerine yazıyor Allah. Evet. Gelince görürüz. Ayet geldi mi? Tamam, göndermek üzere. O kadar hızlı çalıştılar ki ben de hemen gelsin istiyorum. Bizden 25 saniye sonra biliyorum, bizim ancak, sesimiz gittiği için ancak elimize 25 saniye sonra, yani benim sesimi duyduktan
25 saniye sonra ulaştığı için. Biz de bu arada oyalamaca yapıyoruz değil Evet, mi? biz de böyle bu Tamam. şekilde. Ved vardı, Yahu vardı. Evet, geldim bakalım. Heh. 71. surenin 23. ayeti. Ve sakın ilahlarınızı bırakmayın ve sakın bırakmayın ne Veddi, ne Suvai'yi, ne de Yevus'u ve Yeuke ve Nesri dediler. Evet. Şimdi birisi boğa demek, birisi aslan demek, Nisra kartal demek. Evet. Hatırladınız mı? 4 tane yüzü vardı. Biri insandı. Evet. Vet, insan. İnsan olan Ved diyorsunuz. Bakın dikkat edin. Ta Nuh zamanındaki ayet bu. Evet. Nuh'tan önceki, Nuh'un yolculuğa çıkmadan önceki Allah'ın uyarısı. Evet. Sen diyor 4 tane Sphinx'i ve onların 5. sonra bir kişi daha koyuyor oraya. Ve Nesri dediler. Nesir Nisra, kartal. Evet, kartalı dediler. Evet, Yavuz aslan demek. Yavuz Evet. aslan. Ved var, Suvai var, Bir de Yeuke. Yeusu var, Yeuku var. Yeuke demek, at demek ama bir anlamı var onun orada, boşuna değil. Şimdi gördüğünüz gibi kodlar yazılıyor. Allah bu kodları neden yazar? Ama diyor ki bunlara var, gerçek fakat böyle bu şekilde değil. Evet. Bunlara tapamazsınız diyor. Peki Ved kimdir? Ved orada, Vid var. Evet. V-İ-D-D veya Ved var. Evet, Ved. Veya Veda veya da en doğrusu Buda. 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 Evet. Yani Buda. bu da Nuh'tan önceki Dönemde. peygamberlerden Halbuki biri. ne dediler? Budalar, bilmem ki şeyler. Evet. Tufandan sonra değildi de birkaç yüzyıl önce vardı dediler. Hayır, inançlar birkaç yüzyıl önce vardı. Gördüğünüz gibi işte bakın burada göründü tekrar. Hezekiel Aleyhisselam, yani Zülkifli Aleyhisselam orada kartalı gördünüz mü? Bakın Evet, kartal var. Evet. Orada bir var, aslan var. O Aslan. ağzını açmış olan yaratık. İnsan var. İnsan en önde. Evet. Boğa arkada. Boğa arkada. İşte o saydığı isimler bunlar. Nuh Önce bakın Nuh döneminden arkeologlara önceki. söylüyorum. Arkeologlara söylüyorum. Nuh tufanından sonra hiçbir şey kalmadı. Daha önce Allah diyor ki daha önce bunlar vardı diyor. Evet. Siz bunlara taptığınız için diyor. Evet. Buda da Tapmayacaktın diyor bunlara. Aynen. Heh. Aynen. Buda da bu şeylerden biriydi. Peygamberlerden biriydi. Bu da ilk defa çıktıyoruz. Evet. Bu da ilk sefer Evet, açıklanmış şeyde oldu. olduğu için yani. İlkler sürüyor. Tufandan önce olduğu için. Evet. Tufanda Allah kulağını çekmiş herkesin. Aynen. Yoksa Uyarı Veda'ya yapılmış. düşmanlığı yok Allah. Evet, yani o zaman da peygamberler gönderilmiş, onları tanrılaştırmışlar falan filan. Evet, işte gene bir geldi. 4 melek 4 yöne doğru bakıyordan bir değişik versiyonu. Boğayı gördüm. Aslanı gördüm sağda. Önde insanı, İnsan kovayı var, gördüm. arkada Kova kartal burcu. var. Evet, o kartal aynı zamanda akrep demek. Akrep ve Akrep. kartal aynı manada. Aynı manada, onu söylemiştim. Eğer yükselen akrepse adına kartal deniyor. Evet. Eğer yerde sürünen kartalsa adına akrep deniyor. Evet. O şekilde onu da not düşelim. İşte böyle bunlar kodlar. 3M kodları, 4M, orada 5M kodu var. 5M kodu var orada. Bu kodları Allah Kur'an'da açıklamış. İşte orada gördüğünüz Maitreya aslında Veda. İşte Vedaları bir okur musunuz? Veda nedir? Soralım. 25 saniye içinde. Evet, Veda. gelecektir. Veda. Veddalar nedir? Yani şunu şöyle düşünürsek kaptanım, hani günümüzde de biraz çok eski dönemde geçilmiş bir zaman olarak düşünürsek, o zaman biz Yahya ile Hızır'ı kafamızda tanrılaştırıp işte putlaştırmamız sonucunda çıkan sıkıntılardan meydana gelen şeyler, hani bunlar aynen öyle. Bu güzel toparladın. Evet. Veda konusunda da biraz sonra Vedaların ne olduğu gelecektir. Evet, Vedalar, Veda şeyden sonra Buda adını aldı. Tufandan sonra Buda. Vedalar antik Hindistan'daki kadim yazmalardır. Sanskrit edebiyatının ve Sanskritçeyi bilen kişiyim, onu da hemen belirtelim. Evet. Sanskritçeyi biliyorum, konuşabiliyorum.
Evet. Ve Hintlilerin kutsal kitaplarının bilinen en eski yazmalarıdır. Eski Hint rahiplerinin dini törenlerde kullandıkları el kitaplarının toplamıdır. Vedalar dediğimiz Peki şey. Ved kelimesi, Ved kelimesi nedir? Aha, Ved İşte kelimesi. o kelime Buda oluyor. Buda manasına Evet. geliyor. Sadece Vid yani V-I-D-D veya V-E-D şeklinde yazıldığı zaman Kova burcu demek. İnsan, suratı insan olan demek. Evet, Kova burcu. Ama onu Buda diye yazdığınızda 5. kişi oluyor. Yani orada 4 Beşem tane olmuş oluyor. Ya onlar 5'em olmuş oluyor. Evet. Şimdi bunlar da tabii Kur'an'ın ilginç şeyleri, Evet, sırları. yani Nuh öncesi de böyle bir dönem atlatmış. Aynen. Böyle bir Evet. beşeme atlatmış. Fakat beşeme farklı manalar yüklemişler. Değişik şeyler olmuş. Evet, değişik şeyler olmuş. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Genellikle bunu programımızı izleyen sevgideğer dostlar da soruyor. Rabbi zidni ilmi diye bir kelime var. Evet. Rabbim ilmimi ziyade et. Evet. Yani buna paralel olarak da beynin nasıl geliştiğini, önce lineer, ondan sonra eksponansiyel bir artış oluyor. İlmin katlanarak gelişmesi. Evet. Bu konuya girebilir miyiz? Evet. Bu konuyu Evet. merak eden çünkü çok dostlar var ve özellikle açılmasını istiyor. Şimdi orada ziyade kelimesi, Allah ziyade etsin derler ya. Evet. Arapça zeytni kelimesi orada var. Zeytni kelimesi. Evet. Ziyade kelimesi var orada. Diyor ki Kur'an'ı okurken diyor acele etme diyor. Peygambere Allah'ımız. De ki Rabbi zıdni ilmi, Allah'ım ilmimi arttır. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. 2 kere 2 4 eder değil mi? Evet. 2 kere 2 de 4 eder. Burada sanki artmamış gibi standart insanların bilim şeyleri doğduğunda, eğitim aldığında falan olan şey 2 kere 2 4 veya 2 2 daha 4. Ama bir katkıda bulunduğu zaman 3 3 daha 6 fakat 3 kere 3 9. Evet. Birdenbire yarısı %50 arttı. Çoğalmış oldu. Evet, birden, bu artmış permütasyon bunlar. Dördüncüde ne oluyor? Mesela 4 kere 4 16 ama 4 4 daha 8 %50 arttı. oldu. Evet. İlminiz %50 arttı. 5'te 5 25 oluyor değil mi? 25 oluyor. 25 oluyor. Evet, 5 Ve oluyor. böylece ilminiz arttıkça artıyor. Farkında mısın? Evet. Sadece 2 2 daha 4 iken bir şeyimiz yoktu. Allah ne verdiyse baştan onu yapıyorduk. Evet, insanlar genellikle diyor bu kadar bilgiyi, Kur'an'ı okuyacağım, anlayacağım. Bu kadar bilgi var, bu Yok, kadar gerek bilimler yok. var. Gerek yok onlara. Allah diyor ki biz size misalleri verdik ama siz anlayamazsınız, alimlere verdik. Alim bulun, dinleyin diyor. Yaptığım ne? Evet, aynen bu şekilde. Misalleri anlatıyorum. Ya anlatıyoruz. da Allah'ın meramını da anlatıyorum ama ben Rabbet değil miyim değil mi? Öyle olur muyum acaba? En çok layık olan sizsiniz. Tamam. Bak nefsimi kapat. Böylelikle Rabbi zidni ilmi diyerek beynimizdeki öğrenme kapasitemizi Kapasitesi şey ettik. Evet. bir öğrencimiz vardı işte sınava gireceğiz. Ne yapıyoruz işte Rabbi zidni ilmi duası. Deyip ne olacak diyor. Yani Evet. bu konuda ne diyorsunuz? Bunun faydası var. Fakat neyin hayır neyin şer olduğunu bilemediğimiz için belki sınavda onu kazanırsa, o bir şey kazanırsa belki ters giden bir fakülteye falan yazılacak. Olur ha. Evet. Ters bir şey olacak. Halbuki onu kazanmasa belki seneye ne bileyim doktor olacak. Evet. Hemşire olacak, doktor olacak. Öyle düşün. Erkek hemşireler de var da Evet. artık var biliyorsunuz. Erkek hemşire Var. hem mi oluyor? Yok ne erkek hemşireye bir şey diyorlardı. Bir Yok, kelime hiçbir şey değil. demiyorlar. Demiyorlar. Yok, yok. O zaman ben Nurse. Nurse. Ha? Evet. Yani gençlerimiz de programı takip ediyorlar. Tabii ki, tabii ki. Ve bu soruları da soruyorlar. Ben ilgili ayeti de okuyayım. Şimdi ondan evvel şunu anlatmaya çalıştım. 2 2 daha 4 eder dedik. Evet. 2 kere 2 4 ilim artmadı. 2 2 daha 4, 2 kere 2 4 ilim artmadı, durdu. Aynı.
Şeyin bir şarkısı vardı. İbrahim Tatlıses'in. 2-2-4 eder diye hatırladın mı? Onun ilmi artmaz. 2-2 ha, öyle bir şarkısı, Öyle bir şarkısı vardı. O kalır öyle. Evet, o öyle kalır. Evet. Şimdi 2-2 daha 4. 2'nin karesine 4. Evet. Ama 3 oldu, 4, 5, 6 olduğunda Çoğalıyor. burada 0 iken artma sayısı 2 artı 2 0 oluyor artma sayısı. Ama 3 çarpı 3 daha 6, 3 kere 3 9 olduğu için 9'dan 6 çıktı, %50 arttı. Evet. %50 arttı ilminiz. Sonra 4'e geçtik. 4 kere 4 16. Ya böyle bir matematik var. Bunu hissettin mi? Evet. Bu. Evet. Bunlar matematiksel olarak şey diyor. Mesela köpeklerin 50 tane cümleyi anlama yeteneği var. Onlar 2 artı 2, 4. Belli. Belli. Maymunlar da diyelim öyle. Ama insan için öyle değil. Evet. Allah Adem'e bütün isimleri öğrettiği için, onları da söylediği için isimler bilgi kaynağıdır. Bir isim verdiğin zaman bilgidir. Mesela Karl Marx dedim. Akla neler geliyor? Neler geldi bir anda değil mi aklına? Bir anda. Atatürk dedim. Yani. Orada nosyon, kavram algılanması fark ettin mi? Değişti. Evet. İlim artmış oldu. Şimdi Atatürk'ü tanımayan biri için Atatürk dedim, bana ne? Dedi veya Atatürk olarak Atatürk dedi, geri döndü. Geri döndü falan. Böyle bir şey bu. Yani siz nosyonlara, kavramlara anlam yüklediğinizde onu da beyin kabul ettiğinde ve kalbe indirdiğinde, kalbe inmesi lazım ilmin. Kalbe indiğinde, kalbe ait, kalıba ait, kalıp, hologram kalıbımıza ait yerine oturduğu zaman bilim, işte o bilimdir. Bizden istenen Allah'ım bilmemi çoğalt ya da arttır derken çok arttır. Evet. Toplayarak arttırma. Yani 2 artı 2 artı 2 artı 2 bilmem 8 eder. Boş böyle 2 kere 4 8 eder. Evet. Bu böyle artar yani bu. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu konuyla ilgili söylediklerinize de. Daha önce çok anlattım biliyorsunuz. Permütasyon yani 1 2 3'ün mesela 1'in bir tek yazılış şekli vardır. 1'dir. Sağdan sola, soldan sağa. Ama 2 kelime biliyorsanız 12. 12 ve 21 ve 11 ve 22 diye 4 türlü yazarsınız. 1 2 3'ü de 9 türlü mü ne öyle oluyor galiba. Öyle bir şey yazıyorsunuz. Öyle çoğalıyor. Yani 9 dil öğrenmek gibi. Öyle düşün. Bir dil bilen bir kişi. 2 dil bilen 2 kişi derler ya ama bir de 9'u var bunun. 9 dil bilen kişi var ortada. Evet, bir şey soracaktın galiba. Gelen sorulardan biri zaman zaman ayırıyoruz bu soruları. Mesela sorulardan birisi de şey vardı, Harre olayı vardı. Harre olayını sizden de dinlemek isteriz kaptanım. Medine olayı mı? Evet. O çok iğrenç bir şey ya. Evet. Yani, o çok iğrenç bir şey. Onu nasıl yapacağız? Erteleyelim. Anlatmak istemem onu. Neden biliyor musun? Medineliler peygamberi karşıladılar diye, sinelerine bastılar diye hicrette. Muaviye ve ordusu ve Yezid ve ordusu ve bütün o alçakların tamamı gidip cezalandırdılar. Medine halkında 50 bin kişinin öldüğü söyleniyor. Çevresiyle beraber 50 kişi. Bütün kadınların ırzına geçtiler. Kadınları çırılçıplak sokaklara dolaştırıp kullandıktan sonra öldürdüler. Sen bunu bana anlatırmak mı istiyorsun? Çok kötü bir olay. Çok kötü bir şey. Öyle yapacağımıza Harre olayla ilgili şey verelim. Sonra da Mekke'de yaptılar bunu. O Medine'ydi. Bir Medine bir de Mekke'si var bunun. Şimdi intikam duygusu ne kadar kötü değil mi? Şeytan da öyle. Diyor ki Adem'den intikam alacağım diyor. Canlar, dostlar. Neyin intikamını aldın? Diyor ki Medinelilere babam diyor. Babası kim oluyor? Ebu Süfyan. Ebu Süfyan diyor müşrikler tarafındayken putperestlerin lideriyken siz babamı çiğnediniz. Mekkelileri önünden kaçtı.
Aldınız siz Medine'ye aldınız. Medine'yi Mükerreme'ye aldınız onları. Onlara baktınız. Onları bize karşı korudunuz. Şimdi elime düştünüz. Peki ne zaman oldu biliyor musun bu? Kimi çağırmıştı Hazreti Ayşe? Muaviye'yi çağırmıştı. İşte geldi, Muaviye de geldi. Evet. İşte Muaviye geldi, gözün aydın. Yani şu anda ağlamak istiyorum ama tabii bu Fethullah'ın gözyaşları değil yani. Bu insanlığın gözyaşları. İnsanlık içerisinde. İnsanın gözyaşları, onu bir link veririz. Oradan insanlar okurlar ve ibret alırlar. Tamam, programı yüklerken bir link verilecek Harre olayı. Harre olayını siz de merak ediyorsanız. Ben hiç merak etmiyorum. Kapak bile kaldırmıyorum. Evet. Ağlayasım geliyor. Bu kadar basit. Evet. Neymiş? Peygamber oraya hicret etti. Medineliler onu el üstünde taşıdılar, getirdiler oraya koydular. Vay ben bunu unutmam. Aferin Muaviye. Arkadaşlar Hazreti Muaviye'yi çok mu seviyorsunuz? Bazı insanlar. Hazreti Muaviye. Hazreti Muaviye kim? Tabii ki Yüksek Seçim Kurulu'nun seçtiği bir halife. Evet. Öyle mi acaba? Hileyle seçim var. Ya. Peki Hazreti Ayşe neden çağırdın? Ayşe anamız. Neden çağırdın bu adamı? Bilmiyor muydu ki Mekke'ye çağırdığında bilinecekti. Bilendikçe bilinecekti. Siz babama ters oynadınız. Medineliler. Hepinizin canını okuyacağım diye geleceğini bilmiyor muydunuz? İşte onun için dokunmak istemiyorum. Çünkü dokunduğun zaman Hazreti Ayşe de işin içine giriyor. Peygamberin eşi diyorlar. Tamam da Hazreti Hatice de eşi, Hafsa da eşi. Daha bir sürü eşi var. Hazreti Hacer var, o da eşi. Yağız, dalga mı geçiyorsun? Bütün eşler rahat dururken Harre olanı yaratan kadını o anamız diye sineye mi basacağız? Bu ana kavramını değiştirilmiş derseniz. Peygamber eşleri sizin ananızdır dediği zaman o devri anlattı. Bu devirde artık peygamberin boşadığı bir kadın yok ki evlensinler de orada bir çocuklar olsun. O defteri kapatalım. Bitti. Peygamberin dölleyeceği bir kadın yok artık. Peki bu çağımıza gelelim. Bu çağımıza gelelim. Halen Hazreti Ayşe anamız mı oluyor? Evet. Kur'an'a göre anamız oluyor. 2 tane mezhep yarattı. O olana kadar, o Muaviye'yi çağırana kadar kesinlikle Sünni Alevi diye bir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. İşte içim yanıyor. Ne diyeceğim? Evet. Ne diyeyim? İçim yanıyor. Harre olayı siz babam Ebu Süfyan'ı Medineliler aldınız, getirdiniz, karşıladınız. Babamın düşmanlarını oturttunuz, karşıladınız. Bu bir yanlışlık var diyor. Ben diyor bunun intikamını alacağım diyor. Aldı. Evet. Kim çağırdı? Ayşe. Ayşe anamız bak. Anamız Ayşe demen lazım. Hazreti Ayşe anamız. Söyle bakayım. Yani Hazreti Ayşe Dilin varmıyor, anamız demeye gerçekten dil varmıyor. Çünkü hani peki Hazreti Ayşe ile evliliği kim onayladı? Peygamber kendisi hür seçimle. Neden? Çünkü Ebu Bekir yani Bakire'nin babası anlamına gelen bir lakap. Ebu Bekir kızını verdi. Kızını ona verdi. Ve bir çocuk doğurmasını istedi. Kızım dedi, peygamberden bir çocuk doğur dedi. Hazreti Muhammed'den. Bir anlamda şöyle diyorlar, çok küçük olduğu için daha henüz akil bali yaştan küçük olduğu için bunu yapamadı falan, beceremedi diyorlar. Vesaire. Oralar hiç dokunmayalım, kapak kaldırmayalım. Fakat Harre olayını da başlatan Hazreti Ayşe'dir. Evet. O zaman şöyle diyelim sevgili dostlar, programın altına link verilecek. Dileyen dostlar, konuyla ilgili bilgi edinmek isteyen izleyenlerimiz o verilen linkin altında Harre olayını da öğrenebilirler. Bu arada konuyla ilgili soru da gelmiş az önce anlattığınız. Kur'an'da peygamberin eşleri annelerimiz denirken
Bunun sebeplerinden biri onları eleştirme izninin bize verilmemesi midir? Hayır, tam tersi. Bizim için bir tek şey söylüyor. Peygamber işte sizin ananızdır, annenizdir demesinin sebebi o devre göre konuşuyoruz, o çağa göre konuşuyoruz. Ola ki peygamber boşadı, gidip sen alasın, onunla evlenesin. Onun doğuracağı çocuk kim olacak? Peygamberin boşadığı kadının çocuğu olacak. Saltanata şey çıkıyor, ruhsat çıkıyor. Sadece bu. Yoksa ben kendi öz annemi bile eleştiriyorum. Siz de eleştirin. Allah'tan başka herkes eleştirilebilir. Hazreti İbrahim bile eleştirdiğim oldu benim. O bile oldu. Çünkü insanız. Beşeriz, şaşarız. Hangimiz sütten çıkmış kaşığız ki değiliz. Evet. Sevgili değerli dostlar, her hafta bugün Perşembe günü Günleri bu şekilde sorularınız yanıtlanacak. Evet. Fakat diğer... Yani Arap'ta bulamakta müftü gibi oldum, gördünüz mü? Müftü fetva yetkilisi demek. Öyle bir yetki var ama müftü değilim. Evet. Diğer günlerde yine bir konu üzerine gideceğiz. Bir soru daha var. Sümer yazıtlarının kaynağı nedir? Şey mi soruyor? Yabancı dil olarak mı yoksa? Sümer yazıtlarından... Ya Sümerler Türk. Evet. Türk. Onlar çivi yazı kullandılar. Çivi yazıdan evvel de başka bir yazı kullanıyorlardı. Hangisini soruyor? Onu tabii ki ayrıca açması lazım. Ayrıca açması lazım. Sümer yazıtlarında işte şey de yazıyor. İşte, Hazreti İbrahim yazılı, Avram diye. Evet. Asur'da da yazılı. Kalde'de de, yani Geldanilerde de yazılı. Nıpti, Nebatilerde de yazılı. Ama Sümerler daha güzel korunmuşlar. Anlatmışlar. Nemrut'u anlatmışlar, Nimrod diye. Avram'ı anlatmışlar, İbrahim diye. Evet. Yani peygamber kıssası var orada. Şey diyorlar bir de, bütün dinler işte Sümer yazıtlarından alınmış. Yok, Sümerler şöyledir. Sümerler o devirlere şahit olmuş insanlar, milletler. O devire şahit olmuşlar. Mesela Sümerler tanrıları belliydi. Tanrı ve tanrıçaları. Havva'ya taparlardı, Adem'e taparlar, kendilerinin olanlar, tanrıça derlerdi annelerine. Onlar belliydi. Fakat şeyler daha kötü. Nebatlar da iyi de Asuriler, şimdiki Süryaniler, Asuryalılar, yani Suriyeliler, şimdiki Suriyeliler çok kötüydüler o devirde. Zevs gibi adamları alıp oralara koydular. Mesela Baalbek harabelerinde var şu anda. Baalbek'teki dinlere baktığınız zaman demin söylediğim Mitra dini var. Romalılara bile satmışlar Tanrı'yı. Romalılar bile almış mitracılık yapmışlar. Mitraizm. Pazarlamışlar. Evet. İşte Mitra dini var. Onun yanında Astarte yani İştar. Maitreya, Astarte. Bunlar Sanskritçe, öbür türlü Ön Asya dillerinde İştar ve Astarte, star, yıldız demek. Zaten Star yıldız demek. demek. Evet. Öbürü de Mitra. İşte bu dinlere tapmışlar. Allah zaten izin vermiyor putperestliğe. Yani Sümerler o zamanki olaylara şahit olmuşlar. Bunları Vakanüvisler gibi yazmışlar, kaleme almışlar. Evet, tablete yazmışlar. Tablete yazmışlar. Evet. Ondan dolayı bu olayların merkez anlatıldığı yer. Yok, daha öncesi var Sümerlerin. Sümerler çivi yazılarını biliyorsunuz. Evet. Peki çivi yazılara dikkat ettiniz mi? Bir şeyin taklidi. Furkart alfabesinin taklidi. Futhark alfabesi. Onun taklidi. Yani çiviyi öyle bir kile yerleştiriyor ki ısıtıp, kil de zaten sıcak. Oraya öyle bir yerleştiriyor ki Furkart alfabesinin, yani bizim Göktürk alfabesinin bir ön versiyonu onlar. Evet. Onda ispat edeceği bir şeyler var. Bir gün burada ispat edeceğiz. Böylelikle hani Sümerlerin zaten siz daha önce de söylemiştiniz.
Suyunun kökü Su. su subay. Subay. Evet. Yani asker adamlar. Evet, gibi. asker adamlar. Evet. Asker adamlar gibi. Evet. Bunların da bir Türk kavmi olduğunu. Olduğu kesin. Evet. Sübaşı mesela subay demek. Evet. Hani onbaşı, yüzbaşı, sübaşı. Sübaşı. Subay da buradan Evet, geliyor. evet, Su kelimesinden geliyor. Sümer. Buğra Yıldırım. Selam kaptanım. Selam Bora. Nefsi terbiye yapmamız gereken nelerdir? Nefsi terbiyede yapmamız gerekenler nelerdir? İnan ki başlı başına bir konu sevgili Bora. Şimdi nefsi bir gün resmiyle ismiyle anlatıp bilimsel yönden onun ne olduğunu, nasıl bir korkak, ürkek ve şişirik, kibirli bir yaratık olduğunu anlattıktan sonra olacak onlar. Onun için bu şimdiki ayırdığımız saat yetmez. Yetmez. Bunu ayrıyetten Bunu bir ayrıca konu yapalım. bunu sevgili ayrıca Erbuğra. konuşalım, not alalım, konuşalım. Çünkü nefsi anlatmadan bir biyoelektro psiko beden olduğunu, neler diyeceğiz orada? Psiplazma, ruh demek. Plazmik bir ruh demek. Holoplazma, şekil olarak çizilmiş içi boş şey demek. Yani bunları anlatmadan nefsin terbiyesine geçemeyiz. Önce nefsin yapısını anlayacağız. Ama en basit bir giriş yaparsak nefis demek, yani mesela Allah'ta nefis yok diyoruz, şeyde yok diyoruz değil mi? Peygamber, meleklerde yok. Ama şöyle bir nefis var. Nefis öz kimliktir. Tabii ki meleklerin bir nefsi yok. Nefsi olmayınca da bilgi kayıpları korkunç. Çok kötü bilgi kayıplarına uğramışlar. Nefisleri yok. Yani ben ne güzel anlatıyorum. Şu okulda mezun oldum. İlkokul, ortaokulu, liseyi şurada okudum. Üniversiteyi burada okudum. İkinciyi burada okudum. Hepsini anlatıyorum ben. Meleğe diyorsun ki nerede doğdun? Ne zaman doğdun? Bakıyor, sana bakıyor melek. Hangi okulda okudun? Yok. Yok, bir şey yok. Nefs yok. Öyle. Kimle evlisin? Bakıyor, sana bakıyor. Ne oluyor diyor ya. Bana bilmediğim şeyler söylüyor. O zaman diyorsun ki ben Adem'im. Sana isimler koyuyorum. Ondan anlayamadın. Melek şaşırıyor. Ya ne biçim sorular sordu bu adam bana? Evet. Ve kendi cevaplarını da verdi diyor. Ben Adem'im, ben isimlendiririm seni. Meleklerin hepsi şaşkın. Şimdi ben Hazreti Adem'le de kendimi bir yere koydum. Anlamışsınızdır. Aynı şeyleri yapmaya çalışır gibi. Evet. Ama bizim nefsimiz var dostum. Bizim bir nefsimiz var. Benim nefsim şunu çekiyor. Hadi melek kardeşim gidip yiyelim, kebap köfte yiyelim. Sana bakar, ne oluyor burada? Evet. Ne kebap köftesi? Manyak mısın der. Her neyse o manyağı da bilmezler. O yüzden şeytan 40 sene öğretmenlik yaptı meleklere. O yüzden. O yüzden meydan boştu. Gel sıkıysa bana yap. Külahı ters giyer gönderirim onu. Külahı ters giydir gönderirim. Sıkıyorsa diyorsunuz. Bu imanı sarsamazsın şeytan. Kal orada. Bu konuyla ilgili ayetleri de geçmek istiyorum hemen kaptanım. Dur bir daha espri yapmadım. Kal orada. Portakal orada kal diyecektim de önce mandalina geldi aklıma. Mandalina orada kal. Mandalina orada kal. Evet. Ya gördün mü? Olmadı. 2. surenin 31. ayetinde deniliyor ki Allah Adem'e bütün isimleri öğretmiş. Evet. Sonra onlara Onun örneğini verdim biraz evvel. Çok güzel melekleri anlattım. göstererek eğer sadıklardan iseniz bunların adlarını bana söyleyin buyurmuştu. İşte melekler ne yapabilir? Melekler ise sana tesbih ederiz. Bize öğrettiğinden başka bilgimiz yok. Alim, hakim sensin sen demişlerdi. Şimdi meleğe soruyorum. Abi 5 sene önce öğlen yemeğinde ne yedin? Gene bakıyor. Gene bakıyor sana. Yok çünkü. Vereceği bir cevap yok. Çünkü neden? Nefsi yok. Çünkü neden? Kimliği yok. Kimlik yok bir kere. Bir öz kimlik olması lazım değil mi? Bunların hepsi biz gibi dizilmişler melekler. Yan yana aynı kitapları yan yana korsunuz ya gazeteleri, aynı gazeteleri. Hepsi öyle şey demiş. Hanginiz bensiniz? Hayır biz biziz diyor. Ben yok diyor aramızda. Neden ben yok? Çünkü diyor melek bizde biz diyor bakın. Bizde asla şey yoktur diyor. Ben yoktur.
bizim nefsimiz yoktur diyor. İşte meleği de konuşturmuş oldum böylece. Evet. Kadri Şahin var. Hemen bu sevgideğer dostumuz da hemen hemen her videonun altına yorum atıyor ve ısrarla kara madde ve kara enerjiyi anlatabilir mi kaptanımız diye soruyor. Bunu anlatmış mıydık daha önce? Anlatmadık değil mi? Tam olarak anlatmadık. Kısmen girmiştik Evet. ama. Şey gibi düşünün. Karanlık maddeyle karanlık enerjiyi şöyle düşünün. Daha bizim madde ve enerji yaratılmadan önce, bakın bizim madde ve enerji yaratılmadan önce, bizimkiler aydınlık ya, aydınlık madde, aydınlık enerji. Ama bunlar yaratılmadan önce nasıl ki oksijen oranı %21'dir, işte 78'de %78'de nitrojen, azot oranıdır hani. Aynı miktarda şey yaratılmıştır. %21 nispetinde 21'e 78 nispetinde şey yaratılmıştır. Madde ve karanlık madde. Yani karanlık madde ve karanlık enerji yaratılmıştır. Bunlardan birinin görevi üflediği zaman Allah evreni açmak. Biri genişletiyor. Evreni genişleten gücü yapan kim? Karanlık enerji. Karanlık enerji. Yani Allah evren ol dedi oldu. Yetmiyor. Evrenin genişlemesi lazım. Evet. Ondan, İlgili bir şekil evet, vermişler. aynı şekil işte yaklaşık aynı rakamlar geliyor şimdi. %70'i dark enerji. Evet. Iceberg, evet. buzdağının görünen yüzü ve görünmeyen yüzü. %5'i madde. Evet. Bizim gördüğümüz madde. Evet, gördüğümüz %25'i karanlık madde, %70'i de karanlık enerji. Evet, aynen böyle. Evrende var olan. Halbuki biz yukarıdaki parçayı görüyoruz. Yani sadece %5'ini, iceberg'in görülen yüzü, karanlık. Çok güzel yapmış canlarımız, dostlarımız. Teşekkür ederim. 25 saniyede nasıl yetişiyor? Evet, aslında vallahi. belki de hazırdır da 25 saniye beklemek mecburiyeti doğuyor. Evet. Uydudan gidip gelmesi. Evet. Ne diyecektim? Evet, şimdi burada şekilden anlatayım ben size. Karanlık enerji evreni genişletiyor. Evren içinde madde olmadığında da genişletir onu. Olsun olmasın. Bu genişleme ne için? İşte Allah ol dedi. Ol dediği zaman bir nokta şişmeye başlıyor. Ani şişme deniyor buna. Bileşik neydi onun adı? Alanlar. Birleşik alanlar. Birleşik alanlar kuramında. Bunlar genişlemeye başlıyor. Genişlemeyi yapan ivme, kuvvet Allah'ın kendinden şöyle yaptı. Ruhundan üfledi. Ruhundan üfledi. Evet. Ruhundan üfledi ve karanlık enerji evreni genişletmeye başladı. Peki karanlık madde nedir kaptanım? Kaptan ben oluyorum. Evet. O soruyor ama kaptan ben oluyorum. Evet. Kaptan kaptana soruyor. Kaptan kaptana soruyor. Karanlık enerji ne? Onu da anlatayım. Karanlık maddeyi. Şimdi evren genişlerken içinde daha sonraki dönemlerde ne giriyor? De geldi. Buradan anlatayım isterseniz. Sonra da anlatırım onu. Bakın en solda bana göre tabii büyük patlamanın noktasını gördünüz mü? Evet. Orada bir büyük patlama var. Tek bir nokta. Tek bir noktada. Evet, orada bir uç var. O uç. O Allah orada ol demiş, bir uç olmuş. Bir uç olmuş. Bir tek uç olmuş. Bir nokta. Evet. Allah ona şişirmiş, üflemiş. Neyi üfledi Allah? Karanlık enerjiyi üfledi. O ne yaptı? Evreni bakın birdenbire balon gibi açtı. Evet, birdenbire genişleme. Halbuki koni gibi açılması lazımdı. Yani evren şöyle, her neyse şöyle koni gibi açılması lazımken lazımken birdenbire pat açılmış, böyle açılmış. Evet. Şu şekilde açılmış. Yani şöyle açılmamış. Bu şekilde açılmış. Bu karanlık enerjinin de görevi, karanlık enerjinin görevi evreni açmak. Şimdi tabii görünmeyen bir şey daha var orada. O evrenden 2 tane var. Bir de arkada açıldı. Evet. Yani iki tarafa Birisi birden, Yahya, birisi Hızır. evet, Gene aynı iki şey. tarafa birden açıldı. Tabii oraya da patladı. Evet. Hani buraya bir şey daha ekleyin.
Öbürü de anti evren oluyor veya diğer evrenimiz oluyor. Paralel evren oluyor. Bunun simetrisini koyarsan. Paralel evren orası da. Demek ki böyle bir durum var. Bir taraf zamanda geriye çalışıyor. Ona biz Yahya diyoruz. Bir tarafta burada gördüğünüz gibi ileri çalışıyor. Süreç içinde evren çok sıcakken, aşırı sıcakken, aşırı yoğunken genişleme bağlı olarak seyreldiği için, çok seyreldiği için karanlığa dönüşmeye başlıyor, soğumaya başlıyor. Eksi 273 dereceye kadar soğuyacak. Bu herhalde anlatmam yeterli değil mi bu kadar? Evet. Tamam. Kafidir. Evet. Şimdi gelelim karanlık madde ne yaptı? Karanlık madde. Karanlık madde galaksileri oluşturdu. Şimdi madde olmasaydı iyiydi de karanlık madde de yaratıldı. Her enerji eşittir kare yüzünden. Bir de karanlık enerji, karanlık madde yaratmak zorunda. Karanlık maddeyi yarattı şimdi. Karanlık madde de evreni açan künnes. Evreni itip açan künnes değil, hunnes. Hunnes. Büzüyor. Evet. Hani gidip kaçmasın diye bakın. Orada bir takım noktalar var, galaksi dediğimiz. Oralara evren tamamen açılıp kaçmıyor. Belirli bir yerlere çökmek zorunda kalıyor. Evet. Belirli yerlere çökmek Büzüşen zorunda kalıyor. yerleri oluyor. Evet. Şimdi o gördüğünüz Kendi noktalar, içine çeken. o gördüğünüz noktalar bir düzgün küredir aslında. Siz görmüyorsunuz. Çünkü karanlık maddeyi görmezsiniz, göremezsiniz. Göze hitap etmiyor ki. Siz güneşten gelen ışığı görürsünüz falan yani. Ya da görünen ışık var bizde. Mıknatısın iğneyi çekmesi görünmeyen bir ışık. Zımni bir ışık. Evet. Bozon ışığı. Ama o ayrı mevzu. Evet. Bu sayeden göremiyorsun. Burada ne var? Farklı bir şekilde daha geldi. Benzeri şey. Dark enerji, evet. Bakın öyle diyor. Şeyden sorumlu diyor. Evrenin genişlemesinden sorumlu olan mekanizma diyor orada. Biraz yazılar küçük, tercüme edemiyorum ama. Evet. Afterglow light pattern 300. Tamam neyse. Tamam ben şey ettim bunu. Şimdi karanlık enerjiyi anlatıyorum. Karanlık maddeyi. Şimdi bakın 4 takım var elimizde. 1. Madde, enerji. Bunu biliyorsunuz. Eşittir mc kare. Enerji saf haldeyken eninde sonunda bozulup maddeyi yaratıyor. Önce cinler yaratılıyor, sonra insanlar. Sonra insanlar. Eşittir mc kare. Bunu bırakalım bir kenara. Öbür tarafa bakalım. Evrenin ilk zamanına. Önce Allah birbirleriyle etkileşen maddeleri değil, etkileşmeyen maddeleri yaratıyor. Karanlık maddeyle karanlık enerji birbirleriyle etkileşmez. Evet. Bizde de etkileşmez. Bizde etkileşse zaten bulacağız. Şeyini bulacağız. Mekanizmanın nasıl Karanlık çalıştığını. demeyiz o zaman, isimlendirmeyiz öyle. Evet. Etkileşmediği için. Etkileşmediği için. Yani hayret gibi. İki hayret birbirinin içinden geçti gitti gibi. Bize herhangi bir katkısı yok. Fakat şöyle bir katkısı var. Bu galaksiler böyle bir balon arkadaşlar, candaşlar. Böyle bir balonun içinde saklılar. Balon ne biliyor musunuz? Karanlık maddenin şablonu. Çok düzgün. Görünmeyen bir balon. Hani bir şeyler üfürürsün ya. Sabunlu bir şeyler. Evet, şöyle. Aynı öyle düşünün. Evet. Peki galaksiler nerede yer alıyor? Bunun içinde yer alıyor. Nasıl alıyor? Galaksiler maddeyle etkileşmediği için bu karanlık maddeyle fırıldak gibi, spiral gibi şekiller çizdiklerinde dikkat edin üstten çökmüşlerdir galaksiler. Üstten basılmışlardır, yana açılmışlardır. Evet. Şimdi Kur'an'daki karşısını bulalım bunların. Karanlık madde evrenin galaktik olarak her yere ayrı ayrı çökmesini, birbirinden uzak yerlere çökmesini sağlar. Ama öbürü de galaksiler arasındaki uzayı şişirerek karanlık enerji evrenin genişlemesinden sorumludur. Bu net oldu mu açıklanması? Evet, net, gayet Tamam. net oldu. Aha. Şimdi orada gördüğünüz galaksiler bir küreden ibaret ama görünmeyen küre. Kürenin onları zorlamasıyla içi doluyor ve çöküyor mercek biçiminde. Şimdi bu olayı anlatalım. Karanlık madde ve karanlık enerji nedir? O zaman Tekvir suresi 16-17 galiba. Evet. Oraya bakmamız lazım.
Biraz oyalarsın sen. Andolsun hünnese künnese. Evet, oraya. Tekvir 16-17 o gelecektir. Evet, bak. Evren aslında reel olarak öklit ama şimdiki hologram biçimiyle Riemann küresi. Evet. Yani evrene üflenmiş şişiyor. Evet, böyle Evet, şişiyor. evrenin Galaksiler genişlemesi de arası boşluk, karanlık enerji tarafından şişiriliyor, açılıyor enerjiler. evet. Enerji diyorum, galaksiler. Evet. Şimdi geldi Geldi. mi Tekvir suresi? Evet. Fela uksima bi hunnesi ve Evet. künnesi, değil mi? Öyle Andolsun sinenlere diye çevirmişler. Ya geç onu. Direkt oku. Hunnes ve künnes diye. Evet. Direkt oku, direkt. Evet, direkt ayeti gönderelim o zaman. Hayır, o dönenlere gidenlere diyor ya, öyle bir şey yok. Hunnes ve künnes yazılı orada. Onu da tercüme etmek zorunda etmişler. Bana bir gün demişlerdi, kitaba elektromanyetizma yazıyorsun. O Türkçesi yok mu diyor. Yok ki. Olmadığı için elektromanyetizma diyoruz. Akıllı. Ama diyor, sen bir Türkçe bulursun ona. Fela uksimu bil hunnesi. Ve künnesi. Devam Ve et. künnesi. Evet. Şimdi arkadaşlar, hunnes anlatıyorum. Hunnes, bir şeyin dışa açılması. İçe büzüşmesi. Galaksiler için ne dedim? Bir küre içine büzüştüler, kaldırar. Değil mi? Evet. Öyle dedim. Künnes nedir? Evreni açan güç. Merkez kaç kuvveti. Allah üfledi, evren genişliyor. Ama evren genişlerken de galaktik yerler, şablonlar oluşuyor. Klişeler oluşuyor. Şablonlara şeyler yerleşiyor. Kusursuz küreler, görünmeyen küreler. Görünmeyen küre içine hapsolan enerji, materyale de biz galaktik toz diyoruz. Evet. Ya da işte nebulalar, gaz toz bulutları diyoruz. Oraya hapsolduğu için zaman içinde galaksiler ortaya çıktı. Hunnes ve Künnes'in 7. yorumudur bu. Daha bir değil. 7. yorum. Evet, orada ne demiş biliyor musun? Anlatmak istediğini söyleyeyim. Beceremediğini söyleyeyim onu. Hunnes ve Künnes diyeceksin kardeşim. Demiyorsan açıklayacaksın. Yuvadan uçan kuşlara, yuvaya tekrar geri dönen kuşlara andolsun. Allah böyle bir şey neye yemin etsin ya? Kuşlar zaten yuvadan uçar, yuvaya döner. Evet. Peki hiç bunu fark etmediniz mi? Yunanca 2 kelime söyleyeceğim size. 2 kelime. Birisi haos. Haos. Kaos. Kaos diye okunuyor. Evet. Öbürü kozmos. Kozmos. Biri haos, biri kozmos. Hunnes ve Künnes'i gördünüz mü? Evet. Orada işte. Hunnes ve Künnes, Yin yang. karanlık madde ve karanlık enerjinin tanımını bile yaptı. Evet, Yin Yang da biraz Yin Yang da öyle. evet, O da öyle. benziyor Evet. birbirine. Yin Yang İngilizce öyle Yin okuyorlar Yang. ya. Bu arada ben tekrar okuyayım Arapçasını ayetin. Fela uksimi bil hunnesi el cavaril künnesi. Onu atladım, özür dilerim. Evet. Atladım değil, kısalttım. Kısalttınız, evet. Orada söylemem gereken Hunnes ve Künnes olmasıydı. Evet, ilgili şeyler de gelmiş zaten, resimler de gelmiş. O zaman bir ak delikle kara delik de bir şey olmuyor mu? Yani öyle ama onların ikisi de görünüyor. Evet. Ak delikte, kara delikte görünüyor. Ben görünmeyen bir şeylerden bahsediyorum. Bakın işte burada renkli olsa daha iyi olurdu. Ekranda şey derdi. Evet. Gelecek şimdi. Burada bir cenin gibi ya da kulak gibi görünen beyaz hunnes künnes görünmeyen karanlık madde olan bunun aynı eşi. Tabi burada gözükmüyor. Siyah içinde boğulmuş kalmış. Bunun bir eşi siyah içinde. Evet. Şimdi senin dediğin kara delik. Şurada daha net. Bu daha net. Bu da daha net. Senin dediğin kara delik şeyin içinde. Aydınlığın içinde. Evet. Yengin içinde. Evet. Öbürü yinin içinde. Ak delik. Evet. Yani ters bir deplasman yapmışlar. Burayı kapatacak gitmiş oraya. Evet. Buradaki yin yang sembolü nasıl, nereden bulmuşlar bilmiyorum. Hunnes ve Künnes'i anlatıyor. Evet. Arkasındaki şey zaten müthiş bir olay. Arkada gördünüz mü rakamları, harfleri?
Evet. I Ching onun adı. I Ching. I Ching. I Ching alfabesi bugün Çin alfabesinin temelini oluşturan bir bilgisayar kodu bu. Şu gördüğünüz arkada. Evet. Tabii bunu Çinler bilemez. Onlar Cheng Chung Chung diye okuyorlar ama orada o var. Orada bu var. Evet, bir bilgisayar kodu oldu zaten belli gözüküyor. Evet. Şimdi bunu nasıl okuyacaksın? Buna remil deniyor. Remili şöyle okuyacaksın. Mesela birinci şekle bak. Birinci şekil 5 tane çizgi. Evet. İkinci şekle bak. 2'şer nokta. 1 2 1 2 Evet. nokta. Doğru mu? Evet. Doğru mu? Doğru. Öbür tarafta 2 nokta ya da bir nokta diyelim. 2 nokta İki nokta, bir okumayabilirsiniz. düz çizgi. 2 nokta okumayın onu. 1 nokta, bir çizgi, gene nokta, bir nokta, bir nokta, en altta bir çizgi. Yani mefailatün var orada. Bu aruz vezni. Evet. Hece vezni de yoktur bunda. Onların içinde çıkmış bir şekilde güzel olmuş orası. Hani var ya böyle bilirsiniz onları edebiyat okumuşsunuz. Failatün, Mefailatün, failatün. Evet, Ben evet. Edebiyatta orası geldiği zaman okumadım oraları. Okumadın mı? Hay Allah. Okumadım, kaçtım. Ben Ezbere bütün dayadım. gereksiz bilgileri bilmek zorunda olduğum için okumadım ama okuttum. Evet. Peki bu Çinlileri nasıl, nereden biliyorlar bu alfabeyi? Bakın şimdi Kore bayrağını gördünüz mü yukarıda? Evet. Kore bayrağında üçlü, hani Rabbi zıttı ilmi var ya, onun üçlüsü var. 3 tane çizgi. Hemen karşıda 3 nokta. Onları nokta diye okuyun. Evet. Hani kesik olanları. 3 çizginin karşısında ne var? 3 nokta var. Bu tarafa geliyorsunuz. 2 çizginin arasında bir nokta var. Bu tarafa gidiyorsunuz. 2 noktanın arasında bir çizgi var. Çizgi var. Bakın ne kadar düzgün değil mi? Evet. Bu dördü için geçerli. Yin yang. Öbür tarafa geçtiğinizde dörtlü sistem için. Baguason. Yani şöyle 1, 2, 3, 4 tane çentik var. Gördünüz mü? Evet. Yukarıda 3 vardı. Değil mi? Aşağıda dörtlemişler onu. Yoksa yanlış mı görüyorum? Yanlış görüyorum. Aşağıda Tamam. bir düz çizgi, Tamam, 2 tamam, tane de tamam, nokta. tamam. Şimdi I Ching sembolü sağda gözüküyor. Ama onu nasıl çok büyüterek bakmalıyız ki? Onun içinde Çin alfabesinin tamamı var ve Çin felsefesinin tamamı var. Evet. Peki Çinliler bunları nereden biliyorlardı? Nereden biliyorlardı? İşte bana sormuştunuz ya, Dropa diskleri nedir? İşte. Evet. İşte size Dropa diskleri. Drop- Bazı disklerin ortasında bir kare vardır. Karede o kare anahtardır. Diskin yuvarlağın içinde. Bana onu bulabilir misiniz? Sanki bakır para ortası kareymiş gibi olan. Öyle bir şey bulunabilirse 25 Tabii. saniye içinde. 25 saniye gevezelik yapalım. 25 saniye içinde Dropa disklerini Ama o Dropa değil. Bu I Ching'i bulmamız lazım. I Ching'i ortası yuvarlak olan gelecektir Bir o. para varmış gibi olan. Evet. I Ching alfabesinde. 25 saniye dolunca gelecek, merak etme. Evet. Bu arada benim sesim az geliyormuş herhalde. Geldi. Geldi de ekrana alacağız birazdan. Delikli kuruş gibi bir şekil var bize. Evet. İşte o Dropa disklerini okunması. Bundan başka Evet. bu tamam. Bir 25 saniye daha. O işte geldi. Şimdi geldi. Evet. Bakın gördünüz mü kareleri? Dropa disklerini. Evet. Bakın Dropa disklerinin arkasındaki alfabeyi okudunuz mu? Okudunuz. Diskleri de gördünüz. Evet. Diskler mesela orada kaçıncı bak 19 mu oluyor? Orada hangi rakam yazıyor? 16, Halen 17, uzak 18, 19. 19. Hani 10'da 19 vardır ya. Evet. Onu oraya koymuşlar bak. Evet. Kur'an bile orada var yani şu anda. Aynen. İlginç bir şey. Aynen. O şeyle birlikte onun Evet. kodunu açıyorlar yani. Evet sevgili dostlar, Dropa disklerini sormuştunuz bir önceki resim. O resmin anahtarı burada işte. Evet. Şu paraya benzeyen ortası Kare şeklinde, yuvarlak var. değil de kare bir evet, delik bir önceki şeklinde. şekli alalım mümkünse. Bir önceki şekli alalım. Oradaki şeyler de yuvarlaktır. Yuvarlaklar bunu yerleştirecek. O yuvarlakların içine o gördüğünüz şeyleri yerleştireceksiniz. Para gibi olan bir şeyler var ya. Buraya yerleştirdiğiniz zaman
Ha. İşte onu başka bir programa bırakacağız. Evet. Çok bakalım güzel neler sırlar oluyormuş. geliyor gibiydi. Evet. Evet. Allah. İyi Bütün oluyordu. kainatın sırları ilk ve tek burada açıklanıyor. Aynen. Aynen. Çin alfabesi bunun geliştirilmiş şekli. Evet. Peki Çinlilere bunları öğreten Zülkarneyn. Zülkarneyn Evet. Yani ta Evet. eski seyahatlerinde Çok eski seyahat. Çok eski seyahat. Yıllar önce gidip hiçbir şeyden anlamayan Bir kavim işte bunlar. Her şeyi anlattı onlara. her şeyi anlattı. Her şeyi anlattı bak. Nasıl Öğrendi öğretti ama. ve öğrendikleri şey de Evet. mükemmel bir yani şifre veya kod onun gibi bir şey. I Ching. Evet. Hokey biliyorsun. Hokey niye yaratıldı da biliyor musun? Biliyorsundur ama ben gene anlatmış olayım. Hokey var ya, taş düşüyorsun, mozaik düşüyorsun. Evet. Hani çift hokey dönüyorsun atmak için falan. Evet. Hatta hilebazlar kahverengi 15'li diye bir şey icat etmişler. 13'ün arkasına ekleyebiliyorsun. Neyse geçelim onları. Hokey niye yaratıldı biliyor musunuz? Zeka özürlü çocukların rahat anlaması için iskambil kağıtlarını. Ha. Fakat büyükler benimsedi. Okey oynuyorlar şimdi. Evet. Ben Bu da Allah'tan öyle bir şey. sevmiyorum okey oynamayı. Bu da öyle bir şey işte. Evet. Bu da öyle bir şey. Güzel Evet. oldu. O iskambil kağıdını anlaması için çocuklar daha şekilli Evet. taş şeklinde Evet. koyacaklar oraya. Evet. Bu arada rejide çift şeye dönüyorlarmış. Okey'e. Var mı öyle bir şey? Ya? Okey'e çifte okey atacaklar. Nasıl Eyvah, atacaklar? 2 kişi dönüyor. Bu 4 tane mi okey var orada? Ne bileyim O ben. bozun o oyunu, bozun. Kahverengi 14'lü de onlarda olabilir. Oluştu. Evet, o da orada. Evet. Tamam. Fatih Piren Selam Fatih Piren. tüm fizik yasaları ışığın, narın, nurun, kısacası algının yasaları ise algıda da gözlemci çift yarık deneyinde olduğu gibi kuantum bulutunun madde adıyla olarak çökertiyorsa, Evet. 2. Madde diye isimlendirdiğimiz bu evren bizlerin niyeti fizikteki gözlemci ile çökmüş paralel evrenler biri midir? Yok Paralel buna evrenlerden kuantum biri çökmesi midir? deniyor. Kuantum çökmesi deniyor. Evet. Kuantum dolanıklık ilkesi. Bunu duymuşsunuzdur, anlatmışsındır belki. Yok. Kuantum dolanıklık ilkesi. Ya da kuantum çökmesi. Kuantum çökmesi yer yer kısa kısa ipuçları verildi. Öyle mi? Aslında Şimdi kuantum çökmesi de güzel Kuantum bir konu. çökmesi şundan ibaret. 2 tane diyor şey var diyor. Foton var diyor. Bu fotonlar diyor çıktılar gittiler diyor. Aralarındaki mesafe çok büyük diyor. Bunlar birbirleriyle haberleşemezler ama diyor ben bunlardan birini şaşırttığım zaman öbürü şaşırtmadığım halde o da aynı hareketi yapıyor. Mesela buna ayna koyuyorum. Dönüp böyle yansıyor. Öbürü de sanki ayna varmış gibi bu hareketi yapıyor. Evet. Buna kuantum fiziğinde dolanıklık ilkesi veya kuantum çökmesidir. 5 veya 6. programda geçmiştik. Yani Evet. bu konuyla Şimdi ilgili. kuantum çökmesi şudur. Siz 2 tane fotonu değil de birbirinden uzaklaşan 2 evreni veya 2 tane bükümü. 2 bükümü. Evet. 2 tarafı, tarafeyn var ya. 2 tarafı düşünün. Bunlar birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Haberleşmeleri mümkün değil. Bu şekilde düşünecek. Şimdi kuantum çökmesini anlatmadan önce mümkün değil. Şimdi canımız arkadaşımıza şey etmek, açıklamak bunları. Önce kuantum çökmesi nedir? Ama bu dakikalar sığmayacak. Evet. Çünkü 5 dakikamız kaldı. 20 Evet. geçiyor. Şimdi kuantum çökmesini ben bir dahaki programlardan birinde size çok anlatılır. Çok net anlatacağım onu. O zaman bu soru not aldık. O sorunun cevabını vereceğim. Tamam. Çünkü olasılık bulutundan da bahsetmem gerekiyor o soruya cevap vermek için. Zaten 1, 2, 3 diye Tamam. O sormuş. çok önemli bir şey ama keşke baştan o soruyu başka zaman tekrar aynen kalıp olarak Evet. çıkartıp sorarız. Sevgili dostum, sığdıramayız onu şimdi 5-10 dakikaya. O yüzden. Evet. Ama söz verdim değil mi? Verdim. Tamam. Evet. Evet. Kara sancağımızda arkada böyle programımızın da son 5 dakikası içerisine girmiş bulunuyoruz.
Yok, kapatabilirsin de, çünkü zaten bir reklamlardan falan ekliyoruz biz onu. Reklamlar 15 dakika 20 dakika sürse ben 20 dakikanın üzerine şey diyorum, uzatıyorum. Evet. O yokmuş gibi. Sevgili dostlar, bir programımızın sonuna daha geldik. Perşembe günlerini bundan sonra sizlerden gelen sorulara ayıracağız. Ama Ama bilimi sorma. Bilimi başka zaman, son arkadaşımıza anlatmam gerektiği Cuma günü anlatayım mesela onu. Evet. Mesela. Tabii bilimi Ama şimdi anlatabiliyoruz. evet, bizim burada tabii herkes soruyor. Ya işte bir hümuriyin necûnâ âlâ, işte başlarını örsünler falan filan. Evet. Bunları falan soruyorsunuz. Siz sorun. Bunları sorun. Zaten bende cevapsız soru yok. Hepsinin cevabı hazır. Hepsinin cevabı hazır. Evet sevgili değerli dostlar, bugünlük programımızın yine sonuna geldik. Ben üzüldüm. Ben de üzüldüm. Dostlardan ayrılıyorum. Evet, her programda program bittiğinde ben de üzülüyorum. Ama şöyle de oluyor, program hemen bittiğinde bu sefer kavuşacağız diye seviniyorum. Evet. Tekrar kavuşacağız diye seviniyorum. Ne demiş matematikçi? Elbet bir gün kavuşacağız. Bu böyle 1/2 kalmayacak. 1/2. Yarım mıydı? Yarım. Yarım kalmayacak. 1/2 kalmayacak. Sevgili değerli dostlar, bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Sevgiyle kalın, esenle kalın, selam selam. Hoş kalın, hoşça kalın, dost kalın, hanif kalın.